Ailem Erzurumlu. Annem Erzurum'un yerlisi. Babamın ailesi ise Kuzey Kafkasya'dan Erzurum'a göçmüş bir aile. Köken olarak babamın bize söylediğine göre işte Horasan üzerinden Kafkasya, Hazar Denizi kuzeyinden Kafkasya'ya gelmişler ve bir süre orada kalınmış. Sonra Rusya'daki yeni oluşum, Komünist Rusya'nın biçimlenişi sırasında da Türkiye'ye doğru, güneye doğru inerek Erzurum'a gelip oraya yerleşmişler. Baba tarafımdan 3 ayrı kol gelmiş. Bunlardan bir tanesi Erzurum'da kalmış, pardon 2 tanesi Erzurum'da kalmış, 4 kol gelmiş. Bir tanesi Bingöl'e doğru, güneye doğru inmişler. Bir tanesi de Ankara'ya doğru, daha batıya doğru gelmişler. Erzurum'dakiler ile diğer iki tarafa dağılanlar arasında irtibat tamamen kopmuş. Yani neredeyse birbirlerini tanımıyor durumdalar. Sülale olarak da bir isimden bahsediliyor, Kırbaşlar diye. Babamın söylediğine göre böyle bir sülale adının olduğunu biliyorum. Fakat benim de diğer kollarla ilgili bir bağlantım olmadı. Babam zaten askerlik görevi için İstanbul'a askerlik görevi için Batı'ya gelince ve sonrasında da İstanbul'a yerleşince bizim Erzurum'la bağlantımız tamamen kopmuş oldu. Oradaki akrabalarımız sık sık bu tarafa geldiği için biz daha az gider olduk. Böylelikle çok fazla Erzurum'u bilmiyorum yani. Ama annem Erzurum'un yerlisidir. Annemin de baba tarafı Kadıgiller diye tanınan bir aileden. Anneannem ise Kadıgiller ailesi olarak tanınan bir aileden. Anneannemin annesinin tarafı Kadıgiller diye tanınıyor. Ve çok büyük bir kütüphanesinin olduğundan bahsediyordu devamlı anneannem. Çok çok küçük yaştayken hatırladıklarıyla. Fakat işte Rus işgali neticesinde Rus ve Ermeni mezaliminin oluştuğu dönemlerde bu kitapları kahne arabalarına yükleyerek götürdüklerinden üzüntüyle bahsetmiştir anneannem. Babam din görevlisi olarak hayatını sürdürdü. Memleketindeyken, çocukken hafızlık yapmış ve askerlik içinde memleketinden ayrıldıktan sonra askerliğini de uzun süre tamamlamış, uzun süre yapmış. Tam terhis olacağı zaman yeniden askere alınmışlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sebebinden dolayı. Askerlik terhisinden sonra da bir süre Ankara'da bulunmuş. Daha sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'daki Fatih'te bulunan Üçbaş Medresesi'nde dini eğitim alarak bilgilerini kuvvetlendirmiş. Uzun yıllarda din görevlisi olarak hayatını sürdürdü. İlk görev yeri Ortaköy semtinde Neşet Ağa Camii'nde idi. Hatta daha öncesinde babamın Nevşehir müftüsü olarak görevinin çıktığını fakat babamın masa başında bir görev yapamayacağını belirtmesinden dolayı o göreve talip olmadığını, sonrasında tekrar bir girişimiyle de imam olarak görev aldığını babamdan duymuştum. Ortaköy'deki hayatı süresince ben önce abim, sonrasında ben dünyaya geliyorum. Benim dünyaya gelmemden hemen kısa bir süre sonra babam Fatih'teki eğitimini daha kuvvetli bir şekilde zaman kaybetmeden sürdürebilmek için Vefa semtindeki Mimar Mehmet Ağa Mescidi'nde görevli bir imamla yer değiştirme işlemi yapıyor ve Vefa'ya, Bozacı'nın bitişindeki Mehmet Ağa Camii'nde göreve başlıyor. Dolayısıyla da Fatih'e ulaşımı kolay oluyor. Hatta annem bahsederdi devamlı. Babam Ortaköy'den Fatih'e giderken İstanbul'a gidiyorum diye evden çıkarmış. Bunu hep bu şekilde söylerlerdi. Yani Ortaköy o günün şartlarında İstanbul değil, taşra bir yerleşim yeri olarak kabul ediliyor.
O günlerde ve uzun süren dönem içerisinde hep Suriçi İstanbul, asıl İstanbul olarak anılmıştır. Yani ailede de bu şekilde kullanılmıştır. Sırf bizim aileye has değil bu. Tabii diğer insanlar da böyle kullanıyorlardı. Bunu daha ileriki yaşlarımda tecrübe ettim ve bunun böyle olduğunu gördüm. Babam Vefa'daki Bozacı'nın bitişindeki mescitten sonra da Sultanahmet Camii'nde görevini devam ettirdi ve orada görevdeyken vefat etti 1978 yılında. O zaman biz daha 15 yaşındaydık. Çocuktuk daha böyle çok fazla her şeye aklımız ermiyor gibiydi. O günün çocukları bugünün çocukları gibi değiller. Biz öyle çok her şeyden anlayan bir nesil değildik galiba çocukken. Bugünküler maşallah canavar gibi, cin gibi hafızaları güzel çalışıyor. Bu şekilde bir hayatı oldu babamın, iş hayatı. Tabii din görevlisi olmasının verdiği şeyden dolayı da bizim hani aklımıza geldiği kadarıyla Vefa'da çocukluğumuzun ilk yıllarının geçtiği şeylerde caminin küçücük bir bahçesi vardı. Orada oynardık. Dışarıya sokağa çıkmamıza pek izin verilmezdi. Fakat caminin bitişinde yer alan Bozacı İsmail Vefa Bey'i çok iyi hatırlıyorum. Bayağı yaşlı, uzun boylu bir beydi ve çok küçük adımlarla, yani daha doğrusu ayaklarının hafif hareketleriyle uzun bir süreçte yürüyerek camiye geldiğini mesela çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli, çok gösterişli, görkemli bir cüsseli bir kişiydi. Bizi de çok severdi tabii. Bu şekilde bir şey var babamın da. Babam kitap meraklısıydı aynı zamanda. Hem Vefa'da oturduğu sırada hem de Sultanahmet'e geçtiği dönemde kendi konusuyla alakalı çeşitli kitapları edinmeyi severdi ve hatta sahaflarda dolaşarak daha önce var olan bir kitabın çok daha iyi ciltli ve birinci baskısını bulmuşsa ona da alır, elindeki elden çıkartmayı yapardı. Yani daha böyle mükemmel, daha orijinal ciltlere sahip, ilk baskıları olan, yıpranmamış, daha temiz kitaplardan oluşan bir kütüphaneyi kurmaya çalışırdı. Böyle bir merakı vardı. Kitap merakı had safhadaydı babamın. O zamanlar tabii babamın kitapları genelde Arapça, Farsça ve Osmanlıca, yani Arap alfabesiyle yazılmış kitaplar idi. Biz çocukluk yıllarımızda tabii onları yapamıyorduk, bilemiyorduk. Gerçi babamın yetiştirmesiyle Elif Bağ'dan başlayıp Kur'an okumayı öğrendik filan ama o kitaplara vakıf değildik o küçük yaşımız itibariyle. Daha sonraki dönemlerde, babamın vefatından sonraki dönemlerde kütüphane elimizdeydi ve bir süre onları karıştırma durumu oldu. Hatta bir hocamızın da yardımıyla, ki burada ismini de söyleyeceğim, Yerebatan Camii'nin imamı olan Enver Baytan hocamızın da yardımıyla babamın kitaplarının bir kataloğunu da oluşturmuş idik. Ama daha sonra ailenin kararıyla kitapların nasıl olsa bizden kimse okumuyor ve bakmıyor. Bu yönde babamın tabii ki bizi belli bir şeye kadar yetiştirdi ama kardeşlerim, abim ve kardeşlerim de bu yönde bir eğitim devamı sürdürmedikleri için, farklı farklı dallara yöneldikleri için bu kitapların hani hapsedilir gibi evde durmasına gönüller razı olmadı. Kardeşlerimin kararıyla kitapları daha bu kitaplara vefalı davranacak ve bunlardan ilim öğrenecek bir şahsa devretmeyi uygun bulundu. O şekilde bir girişim yaptık. Birkaç tane el yazması kitap bulunuyor idi. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ünyevi Abdurrahim hattıyla yazılmış, çok düzgün bir rika yazısı ile yazılmış 6 ciltlik Mesnevi şerhidir. Bu Mesnevi şerhi Ankaravi'nin Mesnevi şerhine yeniden yapılmış bir şerh olarak hazırlandığını bu kitabın ön sözünde belirtmişti müellif.
Ünyevi Abdurrahim hattıyla yazılmış herhangi bir yazma eser hiçbir kütüphanede yaptığım araştırmalarda rastlayamadım. Bu kitabın çok kıymetli olduğunu zaten babam hayattayken bize bahsetmişti. Babamın hayatında bu kitabı babamdan almak isteyen birkaç kişi olmuş ama babam uygun görmemiş ve vermemiş idi. Ben de bu kitabı işte önce hakkında biraz bilgi edineyim diye sahaflardan birkaç kişiyle görüşerek değerlendirmeyi düşündük öncelikle. Fakat tabii sahaflarda yanlış bazı şeyler yapılıyordu o günlerde. Yazma kitapların sayfalarından koparılıp üzerine bir bölümünü kapatarak minyatür yaptırmak kaydıyla bunların işte turistlere satışı söz konusu oluyordu. Bunu da gözlerimle görmüş biri olarak bu kitapların da bu şekilde heba olmasını düşünemedim. İstemedim daha doğrusu ve dolayısıyla da Süleymaniye Kütüphanesi'ne götürdüm. O gün Nevzat Bey kütüphanenin müdürüydü. Emir Bey de yardımcısıydı. Daha sonra Emir Bey müdürlüğü devralmış bir kişi oldu. Ben Nevzat Bey'e kitapları teslim ederek kütüphanede muhafazasını önerdim. Nevzat Bey de küçük bir ücret, elimizde bir miktar para var. Bu parayı eğer kitap almazsak Ankara'ya geri göndermemiz lazım. Dolayısıyla da geriye de gönderirsek bir sonraki senenin bütçesinden kesinti yapılıyor. Elimizdeki bütçe azalıyor. Eğer öyle bir miktar paramız kalırsa yıl sonu itibariyle onu size verelim dedi. Ben de artık nasıl uygun görürseniz dedim. Yani bir fiyat pazarlığı yapmadan kitapları ben teslim ettim. Sonra Aralık ayında benden aldığı banka hesap numarasına bir miktar para yatırdığını gördüm. Bunun dışında yani bu kitap bizim için çok önemliydi. Ünyevi Abdurrahim hattıyla yazılmış olan kitap. 6 ciltlik ama 4 cildi çok zengin barok tesip süslemelere sahipti. Yani müzelerde var olan kitapların serlevhaları gibi çok süslü bir şeyi vardı ve bugün bunlar Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Onların dışında birkaç tane daha küçük el yazmaları var. Onları muhafaza ettik, hala duruyor. Birkaç tane de levha, hat levha babamdan kaldı. Bunların içerisinden bir tanesi benim için çok önemli. Kabe tasvirli bir levhamız var. 1730'lu yıllara tarihlenen ve Resemehu Mahmud yazılı, imzalı bir Kabe tasviri. Perspektif açısından nispeten oldukça başarılı diyebileceğimiz bir Kabe tasviri söz konusu. İşte gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz hala daha. Ailem, baba ve annem olarak tabii bir çekirdek aile olarak yaşadık. Çünkü Erzurum'dan ayrılıp gelmişler ve İstanbul'da yaşayan bir aile. Annemin baba tarafı, anne tarafı, babamın da sülalesi Erzurum'da. Zaman içerisinde onlardan bazıları ziyaret amacıyla hep gelirdi ama ailenin büyük bir kısmı Erzurum'da yaşıyordu. Hatta Erzurum'un Narman ilçesinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla da çekirdek aile denilen bir küçük aile yapımız vardı. Oldukça mütevazi ölçülerde. Babamın zaten din görevlisi olmasının şeyiyle, yaklaşımıyla fazla böyle şatafatlı olmayan, mütevazi, ortaya yakın diyelim hani seviyede bir yapısı olan bir ailede yaşadık. Annem ve babam tabii ki mütedeyyin insanlardı ve bizleri de o şekilde yetiştirdiler. Bu yönden dolayı da hani kendilerine minnettarım. En azından doğru olmayı, yalan söylememeyi, yapabildiğimizin iyisini yapmayı ama her şeyi atlamamayı, her şeyi üzerinde bir şeyler, her şey için bir şey yapalım, ona da yapayım, bunu da yapayım diye böyle bir açgözlük içerisinde olmamamız gerektiğini gibi böyle temel bazı ilkeleri bize öğrettikleri için ve bunları bize benimsettikleri için çok minnettarım. Annem hala hayatta ama dediğim gibi babam 1978 yılında vefat etti. Ben daha 15 yaşındaydım ve aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra bile, hatta bugünlerde bile sokakta yürürken bir çocuğun baba diye bağırması benim içimde bir kırıklık veya da böyle bir sızı oluşturur ve çok
imrenirim yani o çocuğun o şekilde seslenmesine. Babam eğer bugün hayatta olsaydı kendisine soracak çok sorun vardı. Demin de bahsettiğim gibi doğduktan kısa bir süre sonra, Ortaköy'de doğduktan kısa bir süre sonra Vefa semtine taşındık. Tabii Vefa semtinde çok böyle sokakta bir hayatımız olmadı. İlkokula başlamadan önce yani 5 yaşımıza kadar, 5,5 yaşımıza kadar Vefa'da babamın görevinden dolayı orada bulunduk ve caminin kuzeyinde yani son cemaat yerinin karşısında denk gelecek şekilde bir avlunun bir ucunda caminin meşrutası vardı, imam meşrutası. Orada ikamet etmiştik. Diğer yönde de müezzin meşrutası vardı ve büyükçe de bir bahçe, tabii belki biz çocuktuk, bize büyük gelen bir bahçe de vardı. Ve bu bahçede çok rahatlıkla oynuyorduk. Dolayısıyla sokakta oynama ihtiyacımız oluşmadı. Ama işte namaz vakitleri arasında babamın boş anlarında havanın da müsaitliğinden dolayı sık sık çıkar. Şehzadebaşı'ndaki parkta, belediyenin karşısına denk gelen parkta oynardık. Burmalı Minare Mescidi'nin etrafında, Şehzade Camii'nin dış avlusunda çok oynadığımı hatırlıyorum. Ve çok da mutlu olduğumuzu kardeşlerimle beraber, hatta Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yer alan aslan heykeline gidip üzerine çıkıp oturmayı falan çok severdik. Bizim için ayrı bir önemi vardı. Tabii çocukluk olarak hani bize çok ilginç ve şey gelirdi, değişik gelirdi. Onlardan hoşlanırdık yani şey yapardık böyle. Böyle geçti. Hani çok da böyle çocukluk arkadaşımız diyebileceğimiz arkadaşlarımız bu vesileyle de yoktu o bölgede. Ancak mahallede oturan bazı kişilerin ev ziyaretleri sebebiyle çocuklarıyla beraber gelmeleri bizim için ayrı bir mutluluk olurdu ve caminin de bahçesi müsait idi. Kapalı dış kapısı olan ve korunaklı, güvenli bir alan olduğu için orada çok keyifli oyunlar oynuyorduk. Günümüz öyle geçiyordu. Dediğim gibi Vefa'daki caminin meşrutası küçük bir meşrutaydı. Bir bölümü ahşap, bir bölümü kâgir olan bir ev idi. Mesela ahşap bir büyükçe balkonunun olduğunu hatırlıyorum. Ama işte 2 odalı bir mutfaktan oluşan küçük ölçekli bir ev idi. Evin ayrıntıları çok aklıma gelmiyor. Alt katta bir bodrumunun olduğu hatırlıyorum. Çünkü bazen girip oradan işte tahta parçaları falan gibi bir şeyler çıkartıp onlarla da oynadığımızı hatırlıyorum. Hatta balkondan da aşağıya doğru ip sarkıtıp abimle ya da kardeşimle bir şeyler yaptığımızı hatırlıyorum. Yani çok şey değil. Fakat daha sonra Sultanahmet'e taşındıktan sonra Sultanahmet'te Sultanahmet hapishanesi olarak kısaca tanımladığımız, kapısının üzerinde tabii cinayet tevkifhanesi diye yazıyor. Sultanahmet Cinayet Tevkifhanesi, yani yalnızca katillerin hapsedildiği, bir cinayete sebebiyet verenlerin hapsedildiği bir özel hapishane olarak düzenlendiği bilinen o hapishanenin hemen alt tarafında ki Adliye Sokak olarak isimlendirilen sokakta 2 katlı bir evde oturduk. İlkokul 2. sınıfı bitirene kadar orada bulunduk. Biz giriş katındaydık. Üst katta da ev sahibimiz vardı. Arkada genişçe bir bahçesi bulunuyordu bu evin. Ev Vefa'da oturduğumuz eve göre tabii çok daha büyük. Ortada kocaman bir sofası olan, yani bir kareye yakın dikdörtgen bir sofanın 4 yönünde odalarıyla şekillenmiş bir daha büyükçe bir ev idi. Ama vaktimizin yine de büyük bir kısmı bahçede geçerdi. Bahçede gül ağacı ve komşu bahçeden bize sarkan ayva ağacını hatırlıyorum. Onların meyveleriyle, işte güllerin kokusuyla, yapraklarıyla günlerimizi geçirdiğimizi hatırlıyorum. Yine bahçede büyükçe bir odunluk, kömürlük diye tabir edilen, üzeri çatıyla örtülü, kiremit kaplı bir çatıyla örtülü, bir bölümü de ardiye olarak kullanılan bir depo bulunuyor idi. Ev sahibimiz çok mütevazi bir aileydi. Sağ olsun. Aynı zamanda ev sahibinin hanımı ilkokulda da okul aile birliği başkanı olarak da görev yaptı.
Bizi çok severdi, biz de onu çok severdik. Çok böyle araç tavırlı bir hanımefendiydi. Bu ev hala duruyor, evet, bugün bitişiğindeki yine 2 katlı olan bir konut yapısıyla birleştirilerek otel olarak turizme ait bir çalışma alanı olarak faaliyetini, fonksiyonunu sürdürüyor. Bu evden sonra ilkokul 3. sınıfa geçtiğimiz sırada kendi evimize taşındık. Babam daha önce almış olduğu küçük bir arsa üzerinde kendi imkanlarıyla müstakil bir ev yaptırarak bizi oraya taşımış oldu. Bu evde hakikaten çok küçük ölçekliydi ama altlı üstü böyle sefer tası gibi üst üste odalarla şekillenen mütevazı ölçülerde bir evdi. Evin üst katı, en üst katı babamın kütüphanesi olarak düzenlenmişti. Ara kat yaşadığımız birim, giriş katı yine evin bir bölümü olarak şekillenmişti. Altta da bir bodrumu vardı. Bugün hala duruyor ve annem burada yaşıyor. Ben de 2010 yılına kadar o evde yaşadım. Evlenene kadar o evde yaşadım. Bu Sultanahmet'te, bu da tabii ki o kirada oturduğumuz ev Adliye Sokak dediğimiz Can Kurtaran Mahallesi'ne ait bölümdeydi. Bu bahsettiğim kendi evimiz ise Küçük Ayasofya Caddesi üzerinde, Küçük Ayasofya Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. Hemen Sultanahmet Mahallesi ile zaten sınırdayız, böyle komşu. Evlendikten sonra Yedikule'ye taşındım ama orada da tam Yedikule semtinde, fakat Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturuyorum. Yani Yedikule Mahallesi ile komşu, aynı sokak ikiye bölünüyor. İki ayrı mahalle oluyor. Nedense hep böyle sınırlarda oturmuşum gibi o şey oldu. Yedikule'deki evimizde müstakil ve mütevazi. Hiç apartman katında oturmadım. Yani bundan sonra da oturmayı düşünmüyorum. Nasıl diyelim, tabii ki kirada oturduğumuz evde müstakil bir ev, aslında 2 katlı 2 daire şeklinde düzenlenmiş müstakil bir evdi. Merdivenler bizimdi, biz oturuyorduk. Biz merdivenlerde oyun oynuyorduk ya da işte gazete, günlük gazete gelirdi. Gazeteyi açıp merdivende ilk okumaya başlardık. Yani sonuçta merdivenler de sizin. Gecenin bir yarısına çıkıp merdivende oturup herhangi bir işle iştigal edebilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. Apartmanlar tabii ki öyle değil. Daire kapısından çıkınca herkesin ortak alanı, merdiven sizin değil. Biz eşyamızı da koyuyoruz ve rahatız yani bu konuda. Dolayısıyla apartman hayatı bilmiyorum açıkçası. Yok, şimdi oturduğum evde 1950 yılında zemin katı, 1955 yılında da üst katı yapılmış olan, yani 50 ve 55 yıllarında inşaatları yapılmış olan bir evdir ve yığma kâgir bir bina olarak, ara katları betonarme olmak kaydıyla yığma kâgir bir binadır. Kalın duvarlı çift tuğla kullanımıyla, harman tuğla dediğimiz dolgu tuğla kullanımıyla şekillenmiş bir evdir. Ve ben nedense bu tip evleri de çok seviyorum. Cumbalı değil, fakat sokağın konumuna göre hafif çarpık bir yerleşim düzeninden dolayı çok azıcık bir, yani tam cumba denmez ama çok azıcık bir çıkması var. Ki o bölüm vaktiyle balkon imiş ve onu kapatıp eve dahil etmişler sonraki dönemde. Ve 2010 yılından itibaren bu evde yani oturuyorum, şimdi Yedikule'deki evde. İlkokulda hep bir defa Suriçi'nde yaşadım. Ortaköy'deki ilk 2 yılımı hatırlamıyorum. Bebek idim tabii. Ama kendimi bilmeye başladığım andan itibaren hep Suriçi'nde yaşadım. Ve hala Suriçi'nde yaşıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim ve hiçbir zaman da Sur dışında yaşamayı düşünmüyorum. Yani hayatımı hep Suriçi'nde idame ettirmeyi düşünüyorum. Suriçi benim için gerçek İstanbul. Tercihim bu yönde. İlkokulu Sultanahmet İlkokulu'nda okudum. Eski adıyla 44 diye tabir edilen, ki o dönemde tip okulları böyle yapılış sırasına göre numara almışlar. O şekilde isimlendirilen bir bina idi. Maalesef bugün günümüze ulaşmış değil. Yakın bir geçmişte yıktırılarak yerine Başbakanlık arşiv binaları, Sultanahmet'te iken yapılan o binalar inşa edilmişti. Şimdi onlar da yıkıldı ve bir turistik otel olarak
faaliyetini sürdürüyor. Çok geniş bir bahçesi vardı ilkokulumuzun. Bugünkü ilkokullara baktığımız zaman kıyasladığımda neredeyse 2 katı, 3 katı diyebileceğim boyutta büyükçe bir bahçesi vardı. Ve bu bahçede hani öğrenciler teneffüse çıktığı zaman pek böyle yoğunluk hissedilmeyecek derecede dağılmış olurlardı. Belki biz küçüklük, bahçe bize büyük geliyordu diye düşündüğüm olmuştur. Fakat sonraki dönemlerde de oradan geçtiğimde, baktığımda hakikaten bahçenin büyük olduğu dikkatimi çekmişti. Dolayısıyla da güzel bir okuldu ve demin de söylediğim gibi tip okul dediğimiz hani yarı bodrumlu, 2 katlı, girişin tam karşısında çokgen planlı bir konferans salonu ve işte müsamere salonu, etkinlik mekanı olan yatık dikdörtgen ve arkaya doğru da U şeklinde düzenlenmiş 2 koluyla biçimlenen bir planı vardı. Aynı şekilde bir plan Mahmutpaşa Ortaokulu'nda da var ve orada da okudum daha sonra. Dolayısıyla da bu tip okul binaları nedense benim için yani okul böyle olmalıdır bana dedirtmiştir bu planlar. Hakikaten kullanımı çok güzel ve öğrencinin okulun içindeki koşuşturmada da öğrencinin tamamen böyle koridorda dağılarak hani bir yoğunluk oluşturmadığına kanaat getiriyorum bu okulları görünce. İlkokuldaki öğretmenlerimiz, tabii sonraki yaşlarımızda hep hocalarımız diye tabir edeceğim ama bazen o zamanlarda eğitim aldığımız zamanlar hep öğretmen ifadesi tabii yaygınlaşmıştı. Üniversitede de hocalarımız diye ifade yaygınlaştı. Dolayısıyla ben şimdi karıştırabilirim ama aynı şey tabii. İlkokulda bir defa beni üzen bir şey vardı. Sık sık öğretmen değiştirdik. Bundan dolayı rahatsız olmuştum. Ama ilk başladığımızda Adalet Öğretmen adıyla tanıdığımız bir öğretmenimiz, çok anaç, biraz büyükçe bir öğretmen olmakla beraber okulun böyle en eski öğretmeni idi ve bize çok iyi davranırdı. Okumayı sevdirdi ve yani teneffüsten sınıfa geçmeyi böyle heyecanlı bir an olarak hatırlıyorum. Yani severek derse koştuğumuzu hatırlıyorum. Onun emekli olmasından dolayı biraz üzüldüğümü de hatırlıyorum. Sonra gelen öğretmenimizin adını maalesef anımsayamıyorum. Ama sınıfımızdaki bir arkadaşımızın aynı zamanda mahalle arkadaşım olan Kamil'in dayısıydı. Biz de hep öğretmenimizi Kamil'in dayısı diye tanımladık. İsmi şu anda aklımda değil. Genç bir öğretmendi ve bize böyle oyunlar içerisinde ders anlatırdı. Yani ders esnasında sıkıldığımızı anlayınca bir espriyle, bir hareketli bir komik ya da işte böyle dikkatimizi çekecek bir şey anlatarak tekrardan derse yönelmemizi sağlardı. Bu açıdan beğenmiştim kendisini. Hakikaten değişik gelmişti bize. Bir sene ondan sonra, bir yıllık eğitiminden sonra o da ayrıldı. Zaten vekil öğretmeni olarak görev yapmıştı. Yine soyadını hatırlamıyorum ama Mehmet adında yine emekliliğe yaklaşmış olan bir başka öğretmenle de bir yıl eğitim yaptık. 3. sınıfı da böyle tamamladık. 4. ve 5. sınıfta da Ayşe Laçin adında bir öğretmenimiz. O da yeni okula geldi ve bizim sınıfa aldı ve bizi mezun etti. Diğer öğretmenlere göre yani daha titiz ve daha böyle üzerimize düşen, bize bir şeyleri böyle öğretmek için çaba sarf eden ama ciddiyeti de çok üst seviyede olan bir öğretmendi. Ve derslerimizi severek ve sıkılmadan ödevlerimi yaptığımı hatırlıyorum. Belli bir disiplin oluşturmuştu bize. O dönemde ilkokuldan mezuniyette mezuniyet sınavı vardı. Biz
O 5 yıllık eğitimimiz, ilkokulda 5 yılda tabii, o 5 yıllık eğitimimizi tamamlayıp bir mezuniyet sınavı geçirerek mezun olduk. Bu da bana çok değişik gelmişti o dönem için. İlkokul günlerimizde okula giderken tabii siyah bir önlüğümüz ve beyaz yakalığımız vardı. Ailenin durumuna göre işte hem abim hem de ben aynı anda aynı sınıfta okuyoruz. Abim benden 10 ay büyük. Dolayısıyla da o yaşı geldiği halde o sene okula gitmedi ve benimle beraber yazdırıldı. Aynı sınıfta okuduk. Bu açıdan ortak bir sürü şeyimiz oluştu tabii. Evden kahvaltılık bir şeyler hazırlanır. Evde kahvaltımızı yapardık ama bir teneffüs arasında bir şeyler atıştırmamız için evden kahvaltı sepeti dediğimiz bir plastik sepetimiz vardı. Ona bir şeyler annem hazırlar. İşte mutlaka haşlanmış yumurta olacak. İşte evde üretilmiş bir kurabiye, bir poğaça, bir kek gibi bir şey olacak. İşte küçük boyutta bir meyve ya soyulmuş olacak, yani okulda hani etrafı kirletmemek için hazırlanmış bir şekilde. Böyle bir kahvaltı şeyimizle beraber okula giderdik. Okulda da daha sonraları görmediğim bir şey vardı. Süt kaynatılır. O yemek teneffüsünde, ki o teneffüs biraz daha uzundu, herkese birer bardak süt verilirdi. Arada bir bu köpüren C vitamini tabletleri ile öyle bir portakal suyu oluşturulur, verilirdi. Ama hani marka söylemek istemiyorum ama bir tablet atılır ve köpürerek C vitamini gazozu oluşturulurdu diyelim. Hani biz ona çocukken gazoz gibi olduğu için onu o şekilde isimlendirelim. Bazen de işte babamız harçlık verirdi. Harçlık zamanımız vardı. Her gün, her dakika harçlık herkes götürmüyordu. Öğretmenin uygun gördüğü bir şekilde harçlık günümüz oluyordu. Hatırladığım kadarıyla babam bize 25 kuruş verirdi ve 15 kuruşunu harcardık, 10 kuruşunu biriktirirdik. Dolayısıyla da benim böyle bir sürü kahverengi 10 kuruşum olmuştu. Hatta abimle de sayardık. Hani kimin daha fazla 10 kuruşu var diye. Böyle bir güzel ilkokul dönemi geçirdik. İlkokuldan hatırladığım ilginç bir başka şey, kok kömürü gelirdi. Yani sıkıştırılmış kok kömürü gelirdi. Düzgün bir kalıptan çıkmış işte yumruk şeklinde bir kömür. Görevlimiz onu kışın sınıfın ortasında duran uzun bir demir sobaya, döküm sobaya doldurur ve oldukça da sıcak bir ortamda ders yapardık. Yani kalorifer bir düzeni falan yoktu okulda tabii ki. O günün şartlarında okullar o şekilde inşa edilmişlerdi. Ama her zaman için bize ilkokul sıcak bir yuva gibi gelmiştir ve işte okuma sevincimizi, heyecanımızı bize kazandırmıştır. Okul bizim için hep böyle kutsal bir yer olmuştur. Hafta sonundan, ki o zamanlar cumartesi de okula gidilirdi, yarım gündü. Pazartesi günü okula gitmek için iple çekerdik. Yani bir an önce pazartesi olsun, okula gidelim. Hem arkadaşlık heyecanı hem okulun böyle cazip şekli bizim ilgimizi oraya yönlendirirdi. Hatırlamaz olur muyuz? Çocukluğumuzda çok güzel oyunlarımız vardı. Bu oyunları tabii ilkokulda ve ortaokulda aynı şeyler diyelim. O günün şartlarında. En çok oynadığımız tabii futbol herkesin şeyi. Hemen hemen her zaman ilkokulda da ortaokulda da futbol heyecan verici bir oyundu. Çok iyi bir futbol oynamasam da yine de oluşan grupta yer alırdık ve oynamaya çalışırdık. Aranan bir futbolcu değildim tabii. Okulun öğrencileri içerisinde çok aranan bir futbolcu değildim ama işte kısa teneffüslerde ya da boş anlarda, ki bazen boş derslerimizde de hani bir sebeple dersimiz biraz boş geçecekse havada uygunsa bahçeye çıkartılırdık ve bir şekilde oynardık. Okul dışındaki oyunlarımızda tabii işte saklambaç, körebe falan gibi böyle oyunlar da tabii oynuyorduk. Kızlar ip atlamayı daha çok tercih ediyordu.
bazen erkeklerden kızların oyununu bozmaya kalkışan sınıfın hırçın tipleri de vardı. Ama biz mesela ben de abim de böyle bir şeyimiz pek olmadı. Yani bir gruba dahil olarak o grubun peşinde sürüklenmek gibi daha çok anlaşabildiğimiz arkadaşlarla daha mütevazi boyutlarda boş vaktimizi geçirmeye çalışırdık. Ama okul dışındaki boş zamanlarımızda işte hafta sonu ya da yaz tatilindeki boşluklarda işte misket başta olmak üzere çeşitli oyunlar yine oynanırdı. Ders kitaplarında falan gördüğümüz çelik çomak vesaire falan gibi böyle bazı oyunları nedense biz oynamıyorduk. Ya da bulunduğumuz ortamdaki arkadaşlar bilmediği için onu oynadığımı hatırlamıyorum. Fakat çember çevirme ve şöyle bilyeli tekerleklerden oluşan şimdiki scooterlara benzer şeyler tahtadan yaparak onlarla oynadığımızı hatırlıyorum. Uçurtma uçururduk mesela bol miktarda. Havanın müsaitliğinde, rüzgarlı havalarda, Sultanahmet Parkı'nda çok uçurtma uçurduğumu hatırlarım. Tabii bunu da mahallenin büyükleriyle hallederdik. Onlar uçurur, sonra bize verirler ilk başlarda. Çünkü biz koşarken uçurtma yere düşer, yapamazdık. Böyle günlerimiz böyle geçmiştir ama bu misket oynaması oyunu işte çukur ya da işte böyle üsküp dediğimiz bir üçgen çizip onun içerisine misketleri koyarak ya da bir çizgi çizip sıraya dizerek baş oyunu denilen tarzda bir misket oyunu en çok yaygın olarak oynadığımız oyundu. Futboldan sonra diyelim, toptan sonra. Fatih'te tabii ki Ortaköy'ü hatırlamıyorum ama Vefa semtinde yaşadığımız zamanlar ya da Sultanahmet'te Adliye Sokak'ta yaşadığımız ev, komşuluk ilişkileri açısından çok önemsediğim yerler olmuştur. Çünkü o sokak üzerinde bulunan başka evlerde yaşayanlarla sıkı bir ilişkinin varlığı dikkatimizi her zaman çekmiştir. Yani günün ihtiyaçlarıyla biçimlenen bir süreçte komşular birbirlerinden bazı isteklerde bulunur, birileri birilerine yardım eder. Bir yere gidecekse çocuğunu komşuya bırakır gibi şeylerle bir yardımlaşma içerisinde işlerin yürütüldüğünü hatırlıyorum. Tabii Vefa'daki yaşantımız çok küçük yaşlarda olduğu için orası birazcık daha böyle hayal şeklinde oluyor ama ilkokula başladığımız dönemde mahallemizde işte Trabzonlu bir aile vardı. Usta ailesi. Araba yedek parçası ve araba ticaretiyle uğraşan bir aileydi. Sirkeci semtinde dükkanları bulunuyordu ve onlarla çok gidip gelişimiz oldu. Sivaslı bir aile ile yine tam evimizin karşısında oturan bir aileyle de sıkı bir gidiş gelişimiz oluyordu. Çocuklarıyla oynuyorduk. Biz aileler arasında da karşılıklı görüşmeler oluyordu. Sivaslı ailenin beyi Yedikule semtindeki Hacı Evhattin Hamamı'nın işleticisiydi. Yani hamam da o zamanlar mahalle insanları belirli zamanlarda hamama gidip yıkanma kültürü devam ediyor idi İstanbul'da. Yani ev halkı evdeki banyoyu kullanıyor ama bir sosyal birliktelikten dolayı haftanın belirli günleri de özellikle hanımlar yapıyorlardı, hamamda toplanıp yıkanıyorlardı. O geleneğin kuvvetli olarak yürütüldüğü bir dönemde o Sivaslı ailenin de böyle bir hamam işlettiğini biliyorum. Hatta Sultanahmet'ten kalkıp Yedikule'ye gelip birkaç defa o hamamda da yıkandığımı hatırlıyorum. Tabii çok küçükken Hanımlar Günü'nde geliyorduk. Dolayısıyla da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden insanların var olduğunu ve onlarla gidilip gelindiğini fark ediyordum. Daha ziyade Orta Anadolu, biraz işte
belki ortanın doğuya doğru olan kısmı ama çoğunlukla da Karadeniz bölgesi insanları mahallelerde gördüğüm arkadaşlarımızdan da tabii şey yaptığım kişiler oluyorlardı. Yani o bölgelerden gelen kişilerin oluşturduğu bir mahalle şekli. Bazen çok az da olsa Trakya, Edirne, özellikle Edirne'den de Edirne'li komşularımız olmuştu. Bir böyle karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde aileler çok iyi anlaşıyorlardı. Yani böyle birbirleriyle çekememezlik bir durum söz konusu ya da böyle bir gizli bir yarış gibi bir şeyleri yoktu. Giderek tabii bu aile yaşantısı dağıldı İstanbul'da maalesef. Şimdi artık apartmanlaşan bölgelerde artık insanlar bitişikteki daire komşusunu tanımıyor. Yani bu derece. Hatta bir arkadaşım çok acı bir şey söyledi. Birkaç yıldır oturduğu apartmanda içeriye girdikten sonra kimseyle selamlaşmadığını ve nasıl biridir acaba diye ürktüğünü de belirtiyor. Yani komşuları için bu ifadeyi kullanmıştı. Ben bunları çok yadırgamıştım. Müstakil evlerin olduğu mahallelerde tabii bu durum daha az. Şimdi Sultanahmet'teki ilk yer oturduğumuz mahallede komşuların böyle birbirleriyle gidiş gelişleri vardı. Hatta babamın din görevlisi olması sebebiyle oturduğumuz evin de geniş bir ev olması, bahçeli ve geniş bir ev olması durumu yaz aylarında bizim evin bir Kur'an kursu gibi faaliyet göstermesine sebep olmuştu. Yani o imkanı sağlıyor olmuştu. Mahallenin gençleri, çocukları gelirler. Evde annem ve babam şey yapardı. Onlara işte Elif Bağ'dan başlatarak yazın işte bir eğitim faaliyeti sürdürürlerdi. Bunun için tabii bugünkü gibi Kur'an kursları falan hani kurum olarak açılmış Kur'an kursları o günün şartlarında yoktu. Belirli zamanlarda da mahalle mescidinde de bu faaliyetler ki bugün aynı şeyler yapılıyor tabii hala var. Mahalle mescidinde caminin imamının ya da müezzininin denetiminde böyle Kur'an okuma ya da Elif Bağ okuma şeyi başlatılmış oluyor idi. Ama bizim evde de fiili olarak bu faaliyetin sürdürüldüğünü yaz aylarında çok net hatırlıyorum. Hatta Elif Bağ'dan başlayıp Kur'an'ı hatmeden, iyi okuyan ve hafızlığa başlayacak duruma kadar gelen kişiler de oldu yani. Babamın da bazı ders verdiği, özel ders verdiği kişiler de dönem dönem eve gelirlerdi ve evin bir misafir odası vardı. Çok ilginçtir. O dönemlerde bizim girip oynamadığımız, içerisini dağıtmadığımız bir odamız vardı. İşte koltukların üzeri örtülü, masanın üzerinde temiz bir örtünün olduğu ama asla bizim için yasak olan bir boş oda ki birazcık da büyükçe bir oda olurdu. Yani hanenin baş odası gibi bir büyükçe oda olurdu. Öyle bir misafir odamız vardı ve işte babamın da gelen arkadaşları ya da işte özel bir ders yapacakları kişiler olduğu zaman o oda kullanılırdı. Bazı sohbetlere dahil olduğumu, yani dahil olduğum derken fikir anlamında değil, dinleyici olarak sessiz kalmak kaydıyla bazı sohbetlerin yapıldığı ortamlarda da bulundum ve işte babamla aynı şekilde kitap ve meslek ortaklığı olan kişiler diyelim, birkaç kişi bir araya gelir ve işte raflardan kitaplar iner, şu şöyle demiş, bu böyle yazmış, o öyle, bu böyle diye bir tartışma, yani birkaç defa böyle tartışmanın olduğunu hatırlıyorum ve o zamanlar tabii konuları anlamadığım için ne kadar heyecanla tartışıyorlar, tıpkı bizim okulda futbolu tartıştığımız gibi diye böyle kıyaslamalar yapardım. Sultanahmet'te iki ayrı bölgede yaşadım. İşte bir Adliye Sokak, bir Küçük Ayasofya Caddesi üzerinde. Her ikisinde de oturan kişiler genelde ev sahipleriydi. Çok az kiracılı ev vardı, yani ev sahipleri tarafından kiraya verilmiş evler çok azdı. Genelde de müstakil evler söz konusuydu. Yani 2 katlı ya da 3 katlı, ki maksimum 3 katlı ev vardı. Pek öyle 4 katlı ev çok nadir
hemen hemen yok gibiydi. 5-6 kat zaten hiç yoktu. Bütün bunların şeyi 70'lerden sonra başladı bölgede. Dolayısıyla da müstakil evler hanede oturan kişinin de malı olduğu için evler de bakımlıydı. Ama ne zaman ki bu ev sahipleri evlerinden çıkıp işte mesela özellikle bir kısmı Bostancı civarına, Sultanahmet'te yaşayanların önemli bir kısmı Bostancı civarına ya da Bakırköy civarına, Merter civarına yeni kurulan semtlere doğru gittiler ve evlerini kiraya verdiler. Bu sefer evler bakımsız olmaya başladı. Yani rutin bakımları yapılamayan, giderek aksayan ve belli yerleri dökülen, işte badanaları dökülen ve bulunduğu semte artık güzellikten ziyade çirkinlik katmaya başlayan evler haline geldi. Bu tabii üzüntü verici bir durum. Kirada kısa bir süre oturduk ama müstakil ve ev sahibimiz üst kattaydı. Dolayısıyla da ev bakımlı bir evdi. Çok rahat bunu söyleyebilirim. Eğer ev sahibi tamamen evini terk etmiş başka bir yerde oturuyorsa yıpranma çok daha hızlı oluyordu. Burada da demek ki yani mal sahibinin semtte yaşaması lazım. Yani yaşadığı eve daha iyi bakıyor, daha temiz ya da daha düzenli, daha aksaklık olmadan işler çözülebiliyor. Mahallelerimizde, yaşadığımız yerlerde çok böyle düğün faaliyeti aklıma gelmiyor. Belki erkek olmamızın verdiği bir şeyle hani kız çocukları ve annelerle hani bu şeyler birazcık daha cazip bir şey olabilir. Bizim için çok önemli bir şey ifade etmiyor. Yalnızca işte gelin arabası, işte damatla gelinin gelmesi, gelin arabasının önünün kesilmesi, bir arabada bir miktar küçük de olsa büyük de olsa bir miktar para beklentisi çocuklarda vardı ve bir düğün arabası gördükleri zaman hemen yolu kapamaya çalışırlardı. Hatta mahalledeki çocuklar kendi aralarında anlaşarak hemen sokağın üzerinde bir zincir oluştururlardı. Mutlaka arabanın önü kesilecek ve hiçbir zaman bir zarf alınmadan da bırakılmayacak diye. Tabii bunu yapan 3-5 bazen 8-10 kişi aldığı bir zarfdan çıkan parada hepsine yetmiyor idi ama bunu biliyorduk ama yine de bunu yapıyorduk. Yani ben de dahil olmak üzere böyle şeyler heyecan verici oluyordu. Mahallede yapılan düğün hatırlamıyoruz. Yalnızca Cankurtaran semtinde Roman vatandaşlarımızın olduğu, ki bizden arkadaşlarımız da vardı ve sınıf arkadaşlarımız da vardı Esmer vatandaşlarımızdan ve çok da güzel esprili bir hayat anlayışları vardır. O mahallede sokak düğünleri yapılırdı. Bazen gidip seyrederdik. Eğer bir arkadaşımız, birkaç arkadaşımız ise varsa, yoksa tek başımıza pek bir yerden bir yere kalkıp gitmezdik. Zaten annelerimiz de babalarımız da pek izin vermezlerdi. Yani sırf bizim değil, diğer çocukların anneleri, babaları da pek izin vermezdi. Cankurtaran semti hariç diğer mahallelerde böyle bir mahalle düğünü falan şeyimiz yok. Hani gelin arabasının geçişleri ya da işte gelin evden çıkarken para ve bazı çerezlerin saçılması falan gibi böyle bir şeylerin dışında tabii. O para saçma meselesi de çok ilginç. Çocuklar çok böyle çil yavrusu gibi etrafa dağılır ve o sırada gelin ve damat rahatlıkla arabaya binebilirler. Yoksa binemiyorlar. Etrafı çember içinde tutulmuş oluyordu. O gibi şeyleri gördük. Hani mahallede bir düğün şeyi yoktu ve bir düğün faaliyetinin yürütüleceği bir mekan da mahallemizde, oturduğumuz yerlerde yoktu. Herhalde böyle kırlık alanlarda falan ya da düğün salonu tabii çok moda olmaya başlamıştı 70'li yıllardan itibaren. Çok böyle revaçta öyle yerlere gidilip eğleniliyor idi. Ama dediğim gibi bu şekilde çok fazla bir şey hatırlamıyorum düğünler kısmında. Bayramlar tabii ki günümüzdeki gibi değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hediyeleşme başka çeşitliydi. Muhakkak mendil verilirdi. Mendilin içerisinde bir
miktar para olurdu. Ve aileler bayramdan önce bunları hazırlarlar ve tahmin ederler hani kaç kişi ne kadar kim gelebilir diye. Birkaç tane daha fazla olmak kaydıyla böyle bir şey yapılırdı. Mendil olmazsa çorap olurdu. Yani mutlaka çocuklara bir şey hediye edilirdi. Tabii Ramazan bayramı çocuklar arasında hep şeker bayramı diye ya da işte birçok kişinin kullanıldığı ifadeyle şeker bayramı diye hep isimlendirilirdi. Ama biz aileden gördüğümüz için hani geleneğimizde şey olduğu için Ramazan bayramı ifadesini belleğimize yerleştirmiştik ve öyle biliyorduk. Arkadaşlarımız şeker bayramı deyince yok şeker bayramı tamam. Her bayramda şeker olur ama Ramazan bayramı bu bayram diye onları ikaz etmeye yönelik girişimlerimiz olmuştu. Kurban bayramları da ilginç. O günün şartlarında bahçesi olan kişiler kurbanlarını bahçelerinde keserlerdi. Belki 70'li yıllara doğru şehirlerin biraz hani kalabalıklaşması, kurban kesenlerin belki giderek birazcık daha kalabalıklaşan şehirden dolayı artması gibi sebeplerden olsa gerek, sokakta da kurban kesildiğini görmeye başlamıştık. Daha öncesinde yani çocukluğumuzun ilk başlarında görmediğimiz bir durumdu bu. Onu biraz yadırgardık hakikaten. Yani sokakta kurban kesiliyor ve kan akıyor. O günün şeylerinde kaldırımın kenarında herhalde kesiyorlardı öyle hatırlıyorum. Kaldırımın üstünde daha doğrusu. Trotuarın dibinden kan akıyor. İşte bir miktar su dökerek o seyreltilip yok edildi diye düşünülüyordu. Sokaklar genelde parke taşıydı. Asfalt pek yoktu bulunduğumuz mahallelerde. Bunu çok doğru bulmuyorduk zaten. Çocuk olarak da etkileniyorduk bunlardan. Çünkü biz mesela bahçede kesip bir küçük kuyu açıp, çukur açıp kanını oraya akıttığımızı, babamın öyle yaptığını gayet iyi hatırlıyoruz. Neden sokakta kesiyorlar bir bahçede hani isteseler bahçemizde de bizim de bahçemizde kesebilirlerdi diye düşünüyoruz. Cami bahçelerinde de kesiliyor idi. Bunu da hatırlıyorum. İşte Sultanahmet Camii'nin bahçesi ya da mahalle mescitlerinde toprak olan alanlarda böyle şeyler yapılıyor idi. Genelde böyle çocukların işte daha ziyade eğlendikleri, işte şekerle, tatlıyla biraz daha fazlaca haşır neşir oldukları, ailelerin de onlara bu yönde göz yumdukları bir an gibi oluyordu bayramlar. Çocuklar için tabii bu yönde cezbedici oluyordu bu yönüyle. Çünkü belirli zamanlarda o kadar şeker yememizi ailelerimiz istemezdi. Abur cubur atıştırmamızı istemezdi. Yani çocukluğumuzda bile çok abur cubura yer yoktu. Ölçülü bir şeyimiz vardı ama muhakkak yumurta yenecek, muhakkak kahvaltıda konulan yenilecek. Herkesin kahvaltısını annem eşit olarak hazırlardı bizde ve önüne konulan şey yenecek. Hatta tabağında küçük de olsa parça kalmayacak. Yani sünnetlenecek, temiz olacak. İşte hem bulaşık temiz olacak hem bereket son lokmadadır, son kırıntıdadır diye böyle öğretirlerdi bize. Diğer ailelerde de böyle bir tavrın olduğunu tahmin ediyorum ya da anlıyordum. Çünkü okuldaki şeylerimizde de kahvaltı yaptığımızda sefer tasımızdan ya da kahvaltı sepetimizden çıkarttığımız şeyleri bir peçetemizi sarardık masanın üzerine. Mutlaka bir peçetemiz olacaktı ve öğretmenimiz başımızda dururdu. Yenilir, parçaları toplanır tek tek. Ondan sonra peçete katlanır, kahvaltı sepetin içine konurdu. Bu şekildeydi yani. Dolayısıyla da diğer zamanlarda da buna riayet edildiğini, geleneğin böyle olduğunu anlayabiliyordum. Bayram olmadan önce bir defa çocuklara hediye alınırdı. O günün şartlarında bu hediye bazen çocuğun o mevsim ihtiyacına göre, yani kış işte bir bot ayakkabı, kışlık bir ayakkabı ya da işte üzerine kalın bir giysi gibi bir şeyler olurdu. Yaz ise daha çok böyle sandalet türü, ayakkabı, terlik ya da ona benzer bir şeyler ya da işte pantolon,
gömlek, tişört, kazak, hani böyle şeyler mutlaka bunlardan bir ya da birkaç tanesi alınırdı. Özellikle nedense ayakkabı alınınca biz ayakkabılarımızı severdik ve bir gün önce yastığımızın başucunda, yani yatağımızın başucunda bizimle beraber yatakta geçirirdi son geceyi o ayakkabı ya da elbise. Ki özellikle ayakkabılara karşı böyle bir şeyimiz vardı. Bu herhalde sokakta top oynamamızdan kaynaklanan, ayakkabılarımızı çabuk yıpratmak şeyinden kaynaklanan bir durum olsa gerek. Çünkü yeni ayakkabıya her zaman ihtiyaç duyuyor gibi bir durumumuz oluşurdu. Ya da çocukken hani hızlı büyüyoruz. Alınan ayakkabı belirli bir zaman sonra daha kullanılabilecek bir durumdayken ayağımızı sıkıyor ve bir numara daha büyük ayakkabı istiyor insan. O da buna etki sağlamış olabilir ama yani nedense diğer giysilere göre ayakkabının ayrı bir şeyi vardı bizde. Böyle bir şey hatırlıyorum. Muhtemelen diğer çocuklarda da benzer şeyler olmuştur. Kesinlikle ailemizde işte dediğim gibi önceden bir hediyeler alınır. Her aile hemen hemen çocuklarına bir hediye, bir şey alır ve o mevsimin ihtiyacına göre çocuğun ihtiyacı olan bir şey olabilir. Bu gayet normaldi çünkü o günün şartlarında ekonomik anlamda herkes bugünkü gibi çok daha özgür değildi. Ya da ailede tek çalışan vardı. Yani bugün ailede birkaç kişi, eş de çalışıyor, baba da çalışıyor, anne de çalışıyor. Değil mi? Böyle bir aileye katkı sağlayan birkaç kişi de olabiliyor. O günlerde çok daha azdı bu. Yani genelde bir kişi çalışırdı ailede. Dolayısıyla da bu muhakkak bir ihtiyaç bu şekilde bayram vesilesiyle karşılanmış olurdu. Ama evde de birkaç gün öncesinden itibaren hani camlar silinir, perdeler yıkanır, asılır. Mesela hatırlıyorum bunları çok net. Bir iki gün öncesinden bu yapılırdı. Ütülenecek şeyler, giysiler ütülenir, katlanır. Yani bayram günü yapılmaması gereken bazı şeyleri birkaç gün öncesinden yapmaya başlarlardı. Özellikle bayrama hazırlık olsun diye bir gün önceden işte tatlı, hamur işi bir şeyler o günün şeyine göre bir gün önceden hazırlanır, yapılırdı. Yani bayram günü sabah her şey hazır vaziyette. Normal güne göre çok daha zengin, gösterişli bir sofrayla sabah kahvaltısı yapılırdı, bayram kahvaltısı. Tabii her evde o evin şeyine göre, hane halkının yeteneğine göre bazı şeyler ve mevsime göre yapılıyordu. Bizim evde de annemin bazı tatlılar ve hamur işi, kuzine sobamız vardı. Onun fırınında mesela kışa denk geliyorsa onun fırınında mutlaka bir şeyler yapılır, hazırlanırdı. Bir ya da iki çeşit bir tatlı mutlaka olurdu. Bayramın o 3 günlük, 4 günlük bayram süresince yetecek kadar aileye bir şeyler hazırlanırdı bu şekilde. Ama evde pırıl pırıl her tarafı tertemiz hale getirilmiş olurdu ki evin temizlenmesi bir iki gün önceden başlardı. Yani Arife gününe kalmazdı. Arife günü her şey bitmiş olacak. O şekilde olurdu. Bir başka ev gözümüze gözükürdü bayram günü. Hakikaten böyle başka bir eve gelmiş gibi hissederdik kendimizi. Annemin böyle işte oyalı, dantelli şeylerden yastıklara kılıflar falan geçirdiğini, evin bir havasının bir anda değiştiğini çok net hatırlıyorum. Gençliğimizde nerelere giderdik, neler yapardık? Tabii sınırlı bir şeyimiz vardı, yaşam alanımız vardı böyle bugünkü gençlik gibi. Ulaşım imkanları zaten biraz daha kısıtlıydı. Belirli aralıklarla belirli semtlere giden otobüsler dışında hani işte belli aksarda da minibüsler dışında çok şey yoktu, imkanı yoktu. Zaten ailemizden de çok uzaklara gitmezdik. Ama genç kuşak olduktan sonra neler yapardık diye bakınca arkadaşlarımın bir kısmının mahalle kahvesinde işte hani kahvenin müdavimleri bir tarafta ama bir masada da mahallenin gençlerinin oturduğunu biliyorum ama ben genelde nedense kahve ya da kahvehane yaşantısını pek sevmemişimdir. Ailede sigara içen olmadığı için, kahvelerde de sigara içiminin biraz tercih edilmesi belki buna neden olmuş olabilir.
Ben sigara kokusunun olduğu yerden biraz uzaklaşmayı severdim yani. Bazen de yalnız bir süre yalnız kalmayı da tercih ederdim. Ama arkadaşlarımızdan kahvelere gidenler ya da kıraathane o günün isimleriyle bu gibi yerlere gidenler olurdu. İşte bir sigara tüttürmek. Eğer çok küçükse, yaş biraz şeyse büyükler ona itiraz ederlerdi o günün şartlarında. Yani o kişinin büyüklerle yan yana sigara içmesi pek doğru bulunmazdı. Hatta bazı arkadaşlarımız çok gizlice ilk sigaralarını çok gizli içtiklerini biliyorum. Ama kahvehaneler böyle çok bizden önceki dönemlerde anlatıldığı gibi çeşitli sohbetlerin yapıldığı ve işte hani bazen böyle meddahlar vesaire falan o gibi şeyler bizim gençliğimizde yoktu. Onları görmedik ama bizden önceki dönemde Osmanlı'nın sonları, Cumhuriyet'in ilk yılları şeyinde özellikle Şehzadebaşı ve civarındaki Beyazıt, Şehzadebaşı civarındaki kahvehanelerde böyle bir kültürün oluştuğunu kitaplardan okuyarak tabii ki öğrenmiştim ama ben arkadaşlarımla ne yapardım? Genelde evimiz tabii Sultanahmet'te olduğu için Sultanahmet'te sahile inerdik. Sahilde yürüyüş yapmayı severdim. Bazen de koşmak, yani minik koşular yapardık. Sultanahmet semtinde Osman Denker adında bir arkadaşım vardı. Karateye de meraklıydı birazcık. O böyle kendisinde işte vücut geliştirme şeyi için bu gibi faaliyetleri yapmayı severdi ve benden beraber de şey yapardık. Benim nefesim onun kadar olmuyordu ama işte birkaç mesafe diyelim hani böyle 1 kilometre falan böyle lik bir alanda koşu yapardık. Bir gidiş, bir dönüş. Çok uzaklara gitmeyi tercih etmezdik. Hani bir yerden başlayıp uzun uzun bir istikamete doğru geriye dönüşü biraz zor oluyor diye. Onu tercih etmezdik. Hani kolayca evimize ulaşabileceğimiz şekilde bir şeyimiz olurdu. Gülhane Parkı'nın bulunduğu yani Gülhane Bahçesi diye isimlendirilen Gülhane Parkı'nın ya da Hayvanat Bahçesi diye isimlendirilen o parka giderdik. Bugün Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu yönünde ya da Eminönü yönüne bakan kısmındaki park. Burası bizim için çok cazip bir yerdi. Hem hayvanat bahçesi bir bölümünde bulunuyordu. Birkaç defa hayvanat bahçesini gezdikten sonra tabii parkın yeşillikli kısmı bizim için daha cazip olmaya başlamıştı. Hayvanların bulunduğu kısımlarda biraz kokular da oluştuğu için aynı şeyleri de göreceğimiz için pek o rutini tekrarlamazdık. Ama parka gelip bir gazete serip onun üzerinde çimende oturmak, parkın bir kenarında oturmak ya da bir bankta oturup arkadaşlarla sohbet etmeyi ben daha çok tercih ederdim. Sarayburnu yönünde, parkın Sarayburnu yönünde bir çay bahçesi vardı mesela. O çay bahçesinde oturup hani açık bir çay içip denizi seyretmek, işte 2-3 arkadaşımızla sohbet etmek. Bu benim çok hoşuma giderdi. O çay bahçesini de çok severdim. Yakın bir geçmişte bir kaza oluştu orada duvarın çökmesiyle. Zannederim bir kişi de vefat etti. Üzüldüm yani. Sonra o çay bahçesinin faaliyeti durduruldu galiba. Bugünlerde artık yok. Hakikaten manzarası güzel bir çay bahçesiydi. Beyazıt Meydanı'nda bir çay bahçesi vardı. Çınaraltı denilen bölümde. Yani Beyazıt Camii'nin doğu yönünde, avlusunun doğu yönünde bir çay bahçesi vardı. Orada oturmayı severdik ve lise yıllarımızda özellikle üniversitenin kapısına doğru bakıp bir gün biz de bu üniversitenin kapısından içeriye girecek miyiz diye düşündüğümüzü, arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Ama uzun vakitler geçirmezdik. Yani oturup da böyle birkaç saat çay bahçesinde vakit geçirme şeyimiz yoktu. Sinema, tiyatro gibi faaliyetleri de çok nedense sevememişimdir ben. Yani tiyatroda böyle hani komedi türde şeyler için okullarda bulunduğumuz zaman ilkokuldayken gruplar halinde götürüldüğümüzü, sık sık da götürüldüğümüzü biliyorum ama ben hani böyle kalabalık ve kapalı bir ortamı çok böyle tercih etmemişimdir yapı itibariyle nedense. Komik de gelse hani dışarıda bir gölge oyununun oynatıldığı Gülhane Bahçesi'nde bu
buna benzer şeyler yapılırdı çünkü. O daha çok hoşuma giderdi. Alanın açıklığı, ferahlığı belki hani içimi daraltmıyor kapalı bir mekanda uzun bir süre kalmıyorum diye. Onun için sinema ve tiyatro konusunda biraz böyle şeyim, çok istekli şeyim olmadı. Bir de nedense sinemalar yani filmler bana çok cazip gelmiyordu. Tiyatro belki hani böyle komedi türünde bir şeyler, çocukluk şeyleri hani bunlar hoşumuza giderdi ama film izlemek yani bir filmi başından sonuna kadar izlemek beni sıkıyordu. Birkaç defa arkadaşlarımızla böyle gidip şey yaptık. Onların çok övdüğü, gel işte şu çok güzelmiş, şunu seyredelim falan dediği şeyler olmuştur. İlk 20 dakikadan sonra benim dikkatim dağılıyor nedense ya da hep kafamdan bir başka kişinin kurguladığı bir şey neden beni ilgilendirsin diye böyle bir garip şey hissederdim. Bundan dolayıdır ki roman okumayı da sevmezdim. Çok ilginçtir. Böyle insanların birbirleriyle ateşli bir şekilde tartıştığı aman mutlaka okunması gerekiyor. Şu roman çok popüler, şu kadar kişi okumuş, kitap şu kadar satmış falan diye böyle hep gençlerin arasında konuşulan şeyler benim çok dikkatimi çekmezdi. Bilakis çok cazip olanlar değil, az cazip olanlar benim dikkatimi çekerdi. Böyle bir ters bir ya da aksi bir şeyim vardı. Herkes için önemli olan şey benim için önemli olmayabilir derdim. Yani böyle bir garip özgürlük anlayışı mı diyelim buna artık bilemiyorum. Birkaç defa arkadaşlarımdan imrenerek roman okumak için girişimde bulundum ama 8-10 sayfasını zor okuyup fırlatıp tavana çarptırdığım romanlarda olmuştur maalesef. Tam anlamıyla böyle bitirdiğim bir roman hatırlamıyorum açıkçası. Hep bana başkasının hayal dünyasının benim zihnimde yer etmesinin bir anlamı yok gibi bir ifade şekilleniyordu okumaya başladığım zaman. Yani heyecanlı ve beni sürükleyici bir şekilde beni yakalayamıyordu o roman ya da film de aynı şekilde. Bugün de hala aynıyım. Yani hiç değişmedim. Uzun metrajlı bir film seyredemem. Benim için iyi bir film 20 dakika, maksimum yarım saat. Ve biraz böyle eğlenceli bir şey olacak. Yani onun dışındaki şeyler bana çok cazip gelmiyor, bilmiyorum. Kovboy filmleri de dahil buna. Hani çocukların belli bir dönemlerde Kızılderili filmi, kovboy filmi sevmeleri vardır ya. Onlar bile bana uzun gelirdi. Bir yerden sonra sıkılırdım. Böyle bir değişik bir şey var. Tabii bu güzel bir şey değil aslında. Bunu hani insanlar böyle yapsın diye söylemiyorum. Yani kitap okumak çok önemli. Roman belki hani okumak insanın zihninde yeni dağarcıkların oluşmasına, daha düzgün yazı yazmasına, efendime söyleyeyim daha akıcı konuşmasına sebep olabilir, olmalı diye düşünürüm. Belki benim hani tutuk kalmama da bunlar vesile olmuştur. Sultanahmet İlkokulu'ndan sonra Mahmutpaşa Ortaokulu'na geçtik. Mahmutpaşa Ortaokulu mahalledeki pek çok arkadaşımla birlikte gittiğim bir okul olması açısından benim için ayrı bir öneme sahipti. Yani ilkokulda daha çok babam ile abim, ben ve babam birlikte giderdik. Babam gelir, bizi alırdı, dönerdik. Böyle bir rutinimiz varken ortaokula başladığımız andan itibaren birkaç defa babamla, sonra mahalledeki arkadaşlarla birlikte gider olduk ve daha özgür, daha böyle kendi ayakları üzerinde duran bir kişiliğimizin oluşmasına sebep olmuştur. Ortaokul, Mahmutpaşa Ortaokulu, Mahmutpaşa Camii'nin hemen bir kademe üst kısmında yer alıyor idi. Ve bulunduğu alan da Mahmutpaşa Medresesi'nin alanıydı. Bunu sonradan öğrendim tabii sanat tarihçisi olduktan sonra. Ama okulun bahçesinde kömürlük olarak kullanılan kubbeli bir yapı vardı. O hep dikkatimi çekmişti ortaokulda okuduğum dönemde. Ve babama da sormuştum bu kubbeli yapı nedir? Babam da medresenin dershanesi demişti bize o zamanlar. Medrese zaman içerisinde yok olmuş, yerine okul yapılmış ve dershanede kömürlük olarak kullanılıyor. Tabii Mahmutpaşa Ortaokulu fonksiyonunu devam ettiriyor. Bugünkü gözle baktığımız zaman eğitim kurumunun yerinde bir başka eğitim kurumu devam ediyor. Her ne kadar medresede ortadan kalkmış olsa da bundan gurur duyardım. Yani köklü bir geçmişi olan bir yerde
eğitim yapılan, uzun yıllar eğitim yapılan bir yerde bir şeyler öğreniyor olmam, yani eğitimimi orada devam ettiriyor olmamı böyle önemserdim. O okul benim için ayrı bir şeye sahipti, güzelliğe sahipti. Bu ilkokulda okuduğum ilkokulun benim mezuniyetimden kısa bir süre sonra yıktırılması, yerine işte Başbakanlık arşiv binalarının gelmesi, uzun süre boş kaldı. Sonra Başbakanlık arşiv binaları yapıldı. Mesela buna da çok üzülmüşümdür. Yani okuduğum bir okulun yok olması beni hakikaten üzmüştür. Önemli bir şey bu benim için. Ama ortaokulumu da bu yönden çok sevmişimdir. Ve bize çok şey kattığına inanıyorum Mahmutpaşa Ortaokulu'nun. Çünkü orayı bitirdikten sonra babam bize işte Vefa Lisesi ve Perteminal Lisesi seçeneğini sundu. Her iki okula da gittik babamla beraber, baktık. Ben Perteminal Lisesi'ni tercih ettim. Ki adım Ahmet Vefa, Vefa'yı tercih etmem lazım. Fakat Vefa Lisesi'ne ana caddeden sonra biraz böyle içeride kalıyor. Ana aks üzerinde değil. Biraz daha fazlaca yürüme mesafesi ile zaman geçecek. Oraya ulaşımım zor olabilir diye düşündüm. Babama Perteminal'i seçmesini ve bizi oraya yazdırmasını istedim. Babam da öyle yaptı, kırmadı bizi. Belki babamın ilk tercihi Vefa olabilirdi, bilmiyorum, öyle düşünmüş de olabilir. Çünkü geçmişte Vefa Lisesi'ne çok yakın bir konumda oturuyorduk. Yani o semtte oturduğumuz için babam için oranın ayrı bir önemi muhakkak vardı. Ama Perteminal Lisesi çok bende daha fazla heyecan uyandıran bir lise olmuştu. Tam günlük bir eğitimi vardı. Öğlen 1 saatlik bir yemek arası ya da teneffüs, büyük bir teneffüsümüz bulunuyordu ve günlükte 8 dersimiz vardı. Dolu dolu geçiyordu. İlk sene çok şeydi, heyecanlıydı bizim için. Ama ikinci seneden itibaren ben Perteminal Lisesi'nden biraz soğur oldum. Çünkü öğrenci olayları başlamıştı maalesef. 80 öncesinin karışık ortamı. Rahatlıkla ders yapamıyoruz. Okulda ders programları devamlı sarkıyor. Sık sık boykotlar. Ki o boykotların neden yapıldığını anlamış değilim, hala anlamış değilim. Bugün X sebebinden dolayı boykot, yarın Y sebebinden dolayı boykot. Hatta sınıfımızdaki bu işlerin elebaşları olan arkadaşlarımızdan hani bugün şu var ama ne yapalım, ne edelim, o dersleri nasıl aktaralım, boykot yapalım. Karar alınıyor ve o gün boykot yapılıyor. Böyle bir artık işin şeyi çıkmıştı. Ayyuka çıkmış bir vaziyetteydi. Yani siyasi bir şeyin kullanılması, çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına kadar dönmüştü. Ya da işte bir vesileyle gereksiz bir kavga oluşturulup okulu boşaltmaya kalkışmalar falan gibi. Bunları çok yadırgadığım için, doğru bulmadığım için Perteminal Lisesi benim şeyimde 2. ve 3. sınıflar bahsinde şey oldu. Kötü bir lise oluşturdu zihnimde. Gerçi 1. sınıftan da mezun olamamıştım. Yani 1. sınıfı da bitirememiştim. Çift dikiş 1. sınıf bende. 2 dersten kalmıştım. Fizikten ve matematikten kalmıştım. Dolayısıyla da o dersleri yeniden tekrar etmem gerekiyordu. O sırada babam da rahatsızdı. Belki sınıfta kalmam ve okulu tekrar etmemin babamın rahatsızlığıyla birazcık babamla ilgilenmeme sebep olması açısından hiç bende üzüntü yaratmadı. Babamın işte tedavi süreci ve sık sık babamın yanında rahatlıkla olabildiğim için de iyi ki sınıfta kalmışım ve şey yapmışım diye 2 dersi tekrar etmişim diye de sevindiğim çok olmuştur yani hakikaten. Böyle de bir durumu var. Vasat bir öğrenciydim. Ortaokulda da, lisede de. İlkokulda çalışkan bir öğrenci olabilirim. Tam hatırlamıyorum yani sınıftaki durumum, başarı durumum neydi. Daha çok böyle karnemde pek iyilerin biraz çokça olduğu bir şeyi hatırlıyorum ama lisede vasat bir öğrenciydim. Yani
nasıl diyelim 10 üzerinden notlar değerlendiriliyor. Ben 5 aldığım zaman tabii ki geçmiş kabul ediyorum. Final sınavı da gelecek ve ondan da 5 mecbursunuz zaten finalden en düşük 5 almaya. 4 alırsam nasıl olsa 5 alacağım ve kurtulacak diye seviniyorum. 3 alırsam da onu bile geçer not gibi görürdüm yani. Hani 5 değil de 6 alsam onda kurtulacak. Yani böyle 7, 8, 9, 10 bekleyen bir öğrenci değildim. Muhtemelen de sınıfta ilk 20'ye girdiğimi hatırlamıyorum yani lise hayatımda. Belki lise 1'i biraz ayrı tutabiliriz yani lise 2 ve lise 3'te böyle bir şeyim oldu. Arkadaşlarımızın bir kısmı o olaylar başladığı için liseden ayrıldılar ve daha farklı yani nasıl diyelim başka semtlerdeki liselere gittiler. Daha rahat edebilecekleri bir ortam herhalde tercih etmiş olacaklar. Lisede o zamanlar mesela ilkokulda, ortaokulda mahallemizin çocukları gidebilirken lisede uzak semtlerden insanlar geliyordu. Yani hani bir bölgeye ait kişilerin geldiği bir şey değildi. Dolayısıyla da uzak semtlerden gelen arkadaşlarımızın bir kısmı bırakıp hani kendi semtlerindeki liselere nakillerini yaptırmışlar ki çünkü birkaç ders sonra bir baktık birkaç kişi daha azalmış, birkaç kişi daha azalmış. Sonra onların yerine başka yerlerden gelenler oldu falan böyle. Biraz eğitim sırasında lisenin profili değişti. Fakat yine de her ne kadar öyle boykotlu ve şeyli geçse de yine de eğitimde bir kalite vardı. Yani Perteminal Lisesi'nden mezun olan kişilerin üniversitede rahatlıkla yer bulduğu, merkezi yerleştirme sistemiyle rahatlıkla bir yere yerleşebildiğini çok kişiden duyardık, yapardık. Ben mesela tembel bir öğrenciydim. Ödevlerimi ancak yapardım böyle hani azar işitmeyecek derecede. Evde çok çalışmayı da sevmezdim. Dersi ama dikkatli dinlerdim. Yani pür dikkat dersi dinlerdim. O anda kavradığımla yetinmeye çalışırdım. İlave bir efor sarf etmeyi de istemiyordum. Yani onun sebebini de çok fazla bilmiyorum. Belki hani babamın artık vefat etmiş olması, lise 2 ve lise 3'te biraz böyle daha ailede sorumlulukları olan bir kişi ya da gelecekte ne olacak, ne bitecek gibi böyle bir çelişkiler içerisinde olan bir kişi olmaktan da kaynaklanıyor olabilir. Fakat hani o da aslında pekiştirmeliydi daha fazla çalışmamı değil mi? Yok ben geçecek kadarla yetinmeyi tercih ettim. Hiç de böyle iddialı bir şeyimiz yoktu. Lise olarak imkanları güzeldi. Kapalı spor salonu vardı bir defa. Perteminal Spor Kulübü vardı. Hani etkinlik yapabilmek için çok imkanları olan kocaman bir konferans salonu, efendime söyleyeyim bayağı kapalı ve amfi düzeninde kocaman bir konferans salonu ki o yılların şartlarına göre pek çok lisede buna benzer şeyler yoktu. Çok büyük bir kantinimiz vardı. Yani imkanları geniş bir liseydi. Her ne kadar işte öndeki eski bina, arkadaki modern bina ile bahçesi biraz küçülmüş olsa da eğitim kalitesi olan bir okuldu. Fakat ders programını bitirdiğimizi hatırlamıyorum. Yani lise 2'de ve lise 3'te ders programımızı bitirdiğimi hatırlamıyorum. Yani ders kitaplarımızın yarılarında kaldık tabii. Ya da yarıyı böyle çok az geçer gibi olduk. Yani %60'a 40 hiç bakmadığımız bölümler olarak biz de eğitim almadan orayı kapamış olduk. Bu da tabii her ne kadar iyi eğitim yapılıyor olsa da epeyce bir bölümü çalışmadan, bilgi sahibi olmadan bırakmış olmamıza sebep oldu. Yani lise 2'de mesela bıraktığımız, okumadığımız bölümler lise 3'te bizim çok daha fazla zorlanmamıza sebep oldu. Özellikle matematik dersinde hatırlıyorum. İngilizce dersinde de mesela çok zorlandık. Lise 1'de İngilizce öğretmenimiz vardı ama lise 2'de, lise 3'te İngilizce öğretmenimiz yoktu. Çok ilginç yani o kargaşa döneminin bize getirdiği facialar diyelim hani buna. Sözleşmeli bir iki öğretmen geldi, birkaç hafta ders yapıyor, o gidiyor, başkası geliyor. Böyle bir düzen oluşamadı dolayısıyla da hani dildeki becerisizliğimizin belki de bir sebebi de bu olmuş oldu. Ama benim de dile karşı bir
merakım da hiçbir zaman olmadı. Her zaman kendimi böyle müstemleke gibi, dil çalışırken müstemleke gibi hissettim. Yani buna mecbur tutulmak, bunu daha öncesiyle çözmenin yolu tabii ki var ama sistem dili bize öğretmemek üzerine kurulu bir sistem gibi geldi. Ben de zaten oldum olası Amerikan ve İngiliz karşıtlığı şeyim vardı. Görüşüm yani şeyim öyleydi. Dolayısıyla da dile karşı da böyle bir tavır içerisinde oldum ve bundan dolayı da o yöne eğilmedim. Ama tabii bu mezun olduğumuz dönemde liseden üniversiteye geçişimizde bizde sıkıntı yarattı. Çünkü koskoca Perterminal Lisesi'nden çok az kişi üniversite kazanır oldu bu anarşi döneminden dolayı. Ben sınıfta ilk 20'ye giremeyen kişi olarak merkezi yerleştirmeyle üniversiteyi kazanan bir kişiydim ve sınıfın başarılı öğrencileri tarafından da dışlandım, kazandım diye. Arkadaşlarım nasıl kazanırsın, hani sen de ne oluyorsun diye bir şey yaptı. Fakat çok ilginçtir. Dersi dikkatli dinlememin bende yani bir dikkat şeyi oluşturmuştu bende, böyle bir yeteneği diyelim. Senenin sonuna, ikinci yarısında, mezun olmadan önce, senenin ikinci yarısında öğretmenlerimizden bir tanesi bize 1978 yılının test kitapçığını ve 1979 yılının test kitapçıklarını verdi. Ben 80 mezunuyum, yani ihtilal öncesi mezunuyum. İki önceki senenin, yani 79 ve 78'in sınav kitapçıkları liseye gelmiş, nasıl olmuş bilmiyorum ama onları bize verdiler ve bunda işte testlere bakın, hani şeyler böyle. O günlerde zaten sonraki dönemler gibi dershane falan şey yok. Bir ya da iki tane dershane, hatta bir tane hatırlıyorum, Çembertaş'ta Murat Dershanesi diye bir dershane vardı. Pek öyle dershane falan da yoktu. İnsanlar da çok özel ders almıyorlardı yani. Çok az kişi belki o yola başvuruyor idi. Ben evde oturdum, o testi 78'in testini çözdüm. Tabii fen ağırlıklı okuyoruz Perterminal Lisesi'nde, edebiyat ve fen bölümü var. Ben fen seçmiştim. Eğer üniversitede okuyacaksam da fenle ilgili bir dal okumayı düşünüyordum. Kimya öğretmenimizi mesela çok severdim. Birsen Tayanç adında bir öğretmenimiz vardı ki bütün Perterminal'de hiçbir öğretmenin adını soyadını hatırlamam, bir tek onu hatırlıyorum. Çok bıktırdığım müdür yardımcısı ve müzik öğretmenimiz Yurda Nur Hoca'yı isim olarak hatırlıyorum, soyadını hatırlamıyorum. O testi kolayca çözdüm ben. Yani böyle divanın üzerine yüzüstü uzandım. Kocaman bir kurmalı saatimiz vardı, onu kurdum. İşte 60 dakikada 78 soru cevaplamam gerekiyordu. Saati kurdum, oturdum, kitapçığın üzerinden şey yaptım. 71. soruyu yaparken şey oldu, zil çaldı. Ben o sırada 72'yi de işaretledim. Ve yani 6 tane soruya hiç bakmamış oldum, hiç okumadan, ama 72 tane cevapla. Ertesi gün test anahtarını aldık. Diğer bölümleri de çok ilginçtir, cevaplamadım. Yani matematik, fen bölümlerine falan hiç cevaplamadan, sırf genel yetenek kısmını cevaplamadan. 71 tane doğru, bir yanlışım vardı. Çok ilginçtir. Ben artık üniversiteyi kazanırım dedim, kapattım ve bir daha asla test falan çözmedim. Tesadüfen de hakikaten yüksek bir puanla da fen mezunu olmama rağmen sosyal bir bölüm kazandım. O zaman eşit ağırlıkla alıyordu. Türk İslam Sanatı diye, o zaman Avrupa Sanatı, Bizans Sanatı, Türk Sanatı ayrı ayrı öğrenci alıyorlardı. Benim üniversite seçme sınavındaki 17 tercih vardı. 18 tercih vardı benim yaptığım. 4. sırada dil puanıyla arkeoloji, bütün hepsi fen puanı. 17. tercihim Türk İslam Sanatı, 18. tercihim fiziki coğrafya. İkisi de eşit ağırlıkla alıyor. Yani sosyal puan, sonuç itibariyle sosyal şey çözmem gerekiyor, sosyal bilgiler. Ben sınava girdiğimde
çok ilginçtir. Biraz fen sorularını çözdüm. Sonra birden sıkıldım ve döndüm. Sosyal bilimleri, genel yetenek falan onları çözmeye başladım. Bir epeyce çözdüm yani. Sonra eşit ağırlıklı puanım oldukça yüksek çıktı ve Personel Lisesi'nden tembel bir öğrenci olarak çıkıp sanat tarihi bölümüne merkezi yerleştirmeyle yerleştirilmiş oldum. Bu da ilginç, benim öğretim hayatımda, eğitim hayatımda ilginç bir şeydir. Hani tabii insanlar böyle davransın demiyorum ama hani ilgi duydukları, eğilimini, yöneliminin olduğu yerde yoğunlaşmaları belki onların daha başarılı ve mutlu olmalarını sağlayacaktır. Eğer ben liseyi fen okumakla beraber fen bölümlerinden birini kazanmış olsaydım ki kimya fakültesi falan benim böyle hayalimde olan yerler idi. Herhalde mutlu olmayacaktım, başarılı da olmayacaktım diyeyim. Üniversiteye girdiğim zaman dersler başladıktan sonra ki lisede sanat tarihi okumuşluğum da yok tabii ki. Fen bölümü olduğu için edebiyatta sanat tarihi dersi vardı. Ama bizde yoktu. İşte matematik, fizik, kimya falan onlar çok saatliydi bizde. Dersler başladığı zaman ya benim tek okuyacak bölüm bu imiş benim için diye böyle sevinerek ve coşkuyla şey yaptım. İyi ki böyle bir şeyi seçtim diye. Ha, nereden geldi böyle bir şey seçmek diye düşünürsek bu da benim için ilginç. 1973 yılında ilkokulu bitirdiğimde Cumhuriyet'in 50. yılıydı ve babamın kütüphanesinde de Akbank'tan yayınlanmış olan Türk İslam Eserleri Müzesi'nin kataloğu vardı. Babam bana o kataloğu hediye etmişti. Onun içerisinde müzedeki şeyleri böyle sık sık seyrederdim, bakardım. Eve günlük gazete gelirdi. Babam Tercüman Gazetesi müdavimiydi. O günlerde köşe yazarlarını falan okur şey yapar. Hastayken de ben okurdum babama. Gazetelerin sayfalarını hızlıca ben karıştırırdım babam okuduktan sonra, baktıktan sonra, gazetenin işi bittikten sonra tabii. İçerisinde bir yerde kazı yapılmış, duvar çıkmış. Başka bir yerde heykel bulunmuş gibi böyle haberleri ben kesip biriktirirdim bir dosya içerisinde. Üniversiteye başlamadan önce şöyle bir yığın böyle gazete küpürlerim oluşmuştu. Yani kazıya karşı, yer altından çıkan bir buluntuya karşı, işte tarihi bir olaya, bir şeye karşı, işte bir yapı yıkılmış, yıldırım düşmüş, minaresi yıkılmış filan ya da bir cami yanmış. Böyle haberleri de toplardım. Hani böyle bir eski esere karşı bir şeyim, merakım vardı. Ama hani elime fotoğraf makinesi alıp işte tarihi dokuyu çekeyim, fotoğraflayayım böyle bir imkanımız yoktu tabii ama böyle bir şeylerden merakım söz konusuydu. Babamın da bana verdiği müze katalog kitabı da bu işe daha çok şey yaptı tabii. Buna benzer birkaç tane yayın da elimden geçince bunlar bende eski esere karşı merakı birazcık daha şey yaptı. Babam hem din görevlisiydi hem de işte tesbih koleksiyonu vardı. Mesela tesbihe karşı meraklıydı. Böyle envai çeşit tesbihler toplamıştı falan. Böyle bazı sanat eserlerine karşı ilgisi babamın işte hat, levha vesaire falan gibi şeyler de vardı. Dolayısıyla da onlar da hani bizde bir şey oluşturmuş oldu. İşte el yazması kitaplar vesaire. Bunlar birleşince benim hani Türk İslam Sanatı kürsüsü, sanat tarihinde Türk İslam Sanatı'nı seçmeme bir şey vesile oluşturdu diyelim. Ve doğru bir yeri seçtiğime de inanarak, severek okudum. Bugün olsa tekrar üniversite sınavına giriyorsam tek tercihim var sanat tarihi. Belki bir ikinci tercih mimarlık tarihi olabilir. Başka da tercih, hiçbir şey yapmam yani. Başka hiçbir tercih yapmam. O kadar da isabetli olmuş benim için diyelim. Tabii Personel Lisesi bugünkü haliyle sanki çevre çok fazla değişmiş değil. Öyle hatırlıyorum. Çünkü işte alt tarafta Valide Sultan Camii, üst tarafta Oruç Gazi Lisesi. Bunlar mevcut yapılardı. Hemen 76-80 yıllar arasında Personel'de olduğum için karşımızdaki sırada bir sürü apartman. Çünkü
68-69 yıllarında bu ana arter açılmıştı. Atatürk Caddesi, Unkapanı istikameti Yeni Kapı'yı bağlayan ana aks açılmıştı. Ve ondan sonra burada tabii büyük apartmanlarla sokağın şekillendiğini, caddenin şekillendiğini biliyoruz. Yani çevre böyle bir bugünküyle hemen hemen aynı idi. Belki Aksaray Yeraltı Çarşısı yapılmış, yürüyen merdivenler var ve bizim için çok cazip. Bazı lise çıkışlarında gidip o merdivenlerden bir iniş bir çıkış yapardık böyle. Bize değişik gelirdi çünkü yürüyen merdiven ilk defa görüyoruz. Bir de meydanın bir ucunda Ufi diye bir alışveriş merkezi, yakın zamanlarda Ender mağazası olarak ismi geçen bir şey vardı, bina vardı. Orada da yürüyen merdiven vardı. Orası da bize cazip gelirdi. Mesela sırf oralarda böyle hani sırf yürüyen merdivene binmek için birkaç defa oralara gittiğimi hatırlıyorum. Çevrede çok işkembeci vardı. Mesela hatırladığım şeylerden birisi. İşkembeci çok vardı. Arkadaşlarımızın bir kısmı işkembe çorbası içmeye meraklıydı. Ben böyle çok sakatat seven biri değildim. Onun için çok tercih etmezdim. Yenikapı yönünde restoranlar, özellikle tavuk ürünleri, tavuk kızartması vesaire falan gibi hani böyle restoranlar ki onlar gece sabaha kadar da açık oluyorlardı. Onu biliyorum. Sokakta sigara satıldığını biliyorum. Açık tane sigara. Çünkü arkadaşlarımızın bir kısmı gelirken, okuldan çıkarken bir tane alıp sigara içip evlerine doğru gidiyorlardı. O da çok ilgimizi çekerdi. Yani şaşırırdık. Paketi açılmış, içinden taneyle sigara satılıyor. Yani çok ilginç. Özellikle Valide Camii'nin Vatan Caddesi istikameti yönünde kaldırımı işgal eden, işte demir ya da saç levhalarla depoları olan tezgahlar açılırdı. Onlardan işte gazete satanlar, kitap satanlar vesaire filan. Sokak satıcıları boldu tabii. Öğlen teneffüsü sırasında Pertemin Lisesi'nin önünde işte simitçisi, sandviççisi, börekçisi falan gibi böyle bir sürü el arabasıyla satıcılar gelir ve onlardan öğrencilerin bir kısmı sıcak bir ürün almak istiyorlarsa onlardan alırdı. Bina yapı olarak da çevre hemen hemen aynı. Çok fazla bir değişiklik olmamış diyelim bölgede. Çünkü şeyler de var, alt geçitler, üst geçitler onlar da aynı şekilde. Çok bir değişiklik söz konusu değil. Bir şey var, çevrede çok sayıda sinema vardı. Yani Aksaray çevresinde sinema vardı ve gençlerin bir kısmı o sinemalara, ki bu vezneciler tarafında da sinemalar vardı ve buralara hemen şey yaparlardı. Belediyede çalışan bir arkadaşımızın babasından dolayı arada bir belediyeye gelip Büyükşehir Belediyesi'nin üst katında bize yemek bileti verirdi. Bir kağıt parçası, kupon, koparılmış kupon. Biz ondan yemek yerdik arkadaşımızla beraber. Mesela o da bize çok şey gelirdi, böyle çok değişik. Liseden çıkıyorsun, geliyorsun, kocaman bir binanın üstünde restoranda yemek yiyorsun. O ilginç gelirdi. Yani çevrenin çok değiştiğini görmedim. Hemen hemen aynı şey devam ediyor. Tabii bu dediğim sokak satıcılarıydı, gazete bayileriydi falan, hani böyle okunmuş kitap alışverişi yapan şeyler vardı, tezgahlar vardı. Onlar ortadan kalktı. Onlar yok şimdi civarda. 1980 yılında ihtilal olduktan sonra üniversiteyi kazanmış olduğum, yani ihtilal sonrası eğitime başlamış oldum 1980'de üniversitede. Liseden merkezi yerleştirmeyle sanat tarihi bölümü, Türk İslam Sanatı kürsüsünü kazandığımı şey yapınca tabii biraz kayıt gününü bekledim. Son günlere doğru geldim, kaydımı yaptırdım. Tabii bölümün nasıl bir bölüm olduğunu, derslerin içerik olarak bir şeyler tahmin etsem de nasıl içeriklere sahip olduğunu, işte nasıl hocaların ders yönteminin nasıl olduğunu falan tabii merak ederek okulun açılışıyla birlikte okula geldik. İlk gün bölümün bulunduğu koridorda birkaç arkadaşla
tanıştım ve onlarla başlayan arkadaşlığım da hala devam etmektedir. Yani ilk gün arkadaşlığımız bölümdeki, sınıfımızdaki arkadaşlardan devam ediyor. İlk geldiğimiz zaman okulda tabii jandarmanın olması dikkatimizi çekti. Hemen ihtilal sonrası olması, ihtilal öncesinde büyük olayların üniversitelerde cereyan etmiş olması, acı ve güzel olmayan bazı olayların şekillenmesinden dolayı koridorlar arasında birbirlerine geçiş yapamıyorduk. Yani tarih koridorundan felsefe koridoruna geçmek mesela mümkün değildi. Ya da sanat tarihinde Amfi 3'ten felsefe koridoruna girişimiz yoktu. Kontrollü girişler, dekanlık koridoruna geçiş yok falan böyle. Birkaç ikili gruplar halinde jandarmalar koridorların başında. Bunu çok yadırgamıştım tabii. Hani üniversitede böyle bir zorlu bir ortam içerisinde, gergin bir ortam içerisinde üniversitede nasıl okuyacağımız, nasıl şekillenecek, bunu çok yadırgamıştım. Ama zamanla bu şey ortadan kalktı. Sakinlik devam ettiği süreçte bu ortadan kalktı tabii. Ama ilk sene biraz bu yönde şey oldu. Bizde bir soğuk duş etkisi yarattı bu olay. Sanat tarihi bölümü o zamanlar 3 ayrı ana bilim dalından oluşan ve ayrı ayrı girişleri olan, yani üniversiteyi kazanmalarda ayrı öğrencileri olan 3 ana bilim dalından oluşuyor idi. Ben Türk sanatı girdim ama Avrupa sanatı girenler ya da Bizans sanatı girenlerle de ortak dersler söz konusuydu. Zaten ikinci sınıfta şöyle bir şey vardı. İkinci sınıfta mecbur olarak bu iki daldan birini daha seçmek zorundasınız. Yani sanat tarihinden en az bir tane daha seçerek, işte Türk İslam girişliyseniz ya Avrupa ya Bizans'ı seçerek, iki de dışarıdan maksimum bölüm takip ederek 3 sertifika ile bitirmek zorunda oluyorsunuz. Bir tane de kendi ana bölümünüz oluyor. Yani onunla beraber 4 sertifikalı bir mezuniyet söz konusu oluyordu. Bir de Alman sisteminde bir eğitim vardı. Yani 4 yıllık ders programını hoca diyelim ki işte sanat tarihi ya da Avrupa sanatı ya da Bizans sanatının mimari dersi. O dersi 4'e bölmüş hoca. A, B, C, D diye. Siz o sene bir dilimini anlatıyor, 4'te 1'ini. Siz C'den girdiyseniz önce C'yi, sonra D'yi, sonra A'yı, B'yi okuyorsunuz. Yani 4 yıllık programınızı böyle tamamlıyorsunuz. Bu da tabii o dersi alan 1., 2., 3. sınıf, 4. sınıflar hepsi bir arada ders yapıyor. Yani ders 1. sınıf dersi değil. Ders Bizans mimarisi dersi. Ve 4 yılın öğrencisi Bizans mimarisi okuyor ve 4'te 1'ini o sene okuyacak. Siz 4 sınıfla birlikte aynı, yani tecrübeli öğrenciler, tecrübesiz öğrenciler aynı şeyde. Böyle bir çark usulü. Biz mesela diyelim ki Osmanlı mimarisi dersinde son dönemden başlayıp sonra ilk dönem, klasik dönem, Lale Devri gibi okunabiliyor. Yani böyle bir şey, düzen böyleydi. Tabii ilk bakışta çarpık bir şeymiş gibi geliyor. Hani başlangıcını görmeden sonunu görüyorsunuz falan. Fakat bana çok şey gelmişti. Doğru bir sistem ya da işte çekici bir durum olarak bence şey yapmıştı. Tecrübeli öğrencilerle bir arada ders yapmak, dersin nasıl yürütüldüğünü kavramak ve katılımın nasıl olacağını anlamak açısından ya da işte son sınıflar olaya nasıl bakıyor, 1. sınıflar nasıl bakıyor, arada nasıl bir fark oluşuyor gibi böyle çapraz şeyleri görmek açısından bende önemli bir iz bıraktı ve doğru bir eğitim sistemi gibi, daha doğru bir eğitim sistemi gibi gördüm. Hocalar tabii bundan dolayı daha az ders anlatıyorlardı. Düşünün, 1. sınıflara, 2'lere, 3'lere, 4'lere 4 ayrı program yapılmıyor. Bir defa 4 sınıf bir arada ders yapıyor. Konu 4'e bölünmüş. Yani bütün bir konu var, onu 4'e bölüyorsunuz. Her sene bir bölümü, bir çeyreğini anlatıyorsunuz. Yer sıkıntınız yok. 4 tane amfi işgal etmiyorsunuz 4 sınıfa hitap etmek için. Böyle bir avantajı vardı bunun. Ama zamanla tabii bu sistem değişince fakültede
dershane bulmak, ders programını yerleştirmek, bunlar zorlaşmış oldu. Daha az sayıda saatle daha geniş konular işlenebiliyordu. Bir konuyu 4 yılda okuyabilmek mesela. Osmanlı mimarisini 4 yıl okumak, Bizans mimarisini 4 yıl okumak, Bizans el sanatlarını 4 yıl okumak gibi, öyle düşündüğümüz zaman ya da minyatür dersini 4 yıl okumak gibi düşünün. Öyle baktığınız zaman belli konular çok daha etraflıca anlatılıyordu. Buna şöyle bir örnek vereceğim. Mesela Bizans sanatı dersinde diyelim ki işte Paris 139 nolu yazmanın minyatürlerini hoca bir ders boyunca anlatıyor iken sistem değişince, yeni sistemde sınıflara göre dersler şekillenince Paris 139'u hoca 15 dakikada anlatıp geçiyor. Böylece o yazmadaki minyatürü o kadarlık zamanda görüyorsunuz. Yani daha hap hale getirilmiş dersler. Daha çok başlıklı ders ama daha hap hale gelmiş bilgilerle şekilleniyor. Böyle bir dezavantajı var yeni düzenlemenin ama maalesef tabii üniversitelerin işte yurt dışı üniversitelerle özellikle Amerikan tarzı eğitim düzeniyle eşleşmesi sebebiyle böyle bir şeye girişilmiş. Bu sertifika sistemi dediğimiz sistemler de bugünün yan dal ya da çift dalını düşünün. Nasıl ki belli bir puanın üzerinde puanınız var ise ikinci bir dalı okuyorsunuz, bilim dalını okuyorsunuz ve 2 daldan mezun olmuş gibi oluyorsunuz. O da aynı şekilde seçtiğiniz Avrupa, Bizans ya da işte arkeolojiden bir bölüm ya da tarihten bir bölüm, işte yeni çağ, yakın çağ gibi oralardan da mezun olmuş gibi kabul ediliyorsunuz ve o yönde de öğretmenlik yapabiliyorsunuz. O zaman öğretmenlik hakkı da vardı mezunlarımızda. Şimdi bunlar da yok. Tabii dolayısıyla da az öz ama daha uzun süreli, daha ayrıntılı şeyler yapılıyordu ve daha akılda kalıyor gibi geliyordu bana. Yani benim aklım ona daha yatkın. Eski sisteme, Alman sistemine. Çünkü Almanlar kurmuş fakültenin bazı bölümlerini ve bu bölümlerde dersler böyle biçimlenmiş. İşte arkeoloji öyle, sanat tarihi öyle. Bunlar hep bu şekilde şekillenmişler. İlk 2 sene böyle okuduk biz ama YÖK çıktıktan sonra 82 yılında YÖK'ün ders programı biçimlendirilmesiyle 4 yıllık programlar ayrı ayrı yapıldı. Sanat tarihi birleştirildi. Ayrı ayrı ana bilim dalları öğrenci almıyor ama tek ortak ders, tek ortak program. Çok sayıda ders olmaya başladı. Ama ders adedi çok fakat her sene tabii değişiyor dersler. İşte ilk yarı 8, ikinci yarı 8, her yıl 16 tane ayrı ders görmüş gibi bir program düzeni oluşturuldu. Biraz böyle bölük pörçük gibi bana geliyor şimdiki ders programı. Yani baktığınız zaman transkriptinize, mezuniyet şeyinize işte her yıl 16 tane dersten bir sürü ders okumuş oluyorsunuz. Ama aslında öyle değil. İşte ilk yarıdaki 8 ders 16 kredi. Bugünkü düzende 16 kredi yetiyor size. Dışarıdan bir ders almanıza gerek yok. Bir ara 20 kredi mecburiydi. Bir ara 18 kredi mecbur oldu. Şimdi 16 kredi. Tekrar 18'e çıkarıldı. Böyle bir gitgeller yaşıyoruz. Bizim dönemimizde şimdi mesela 20 kredi ise 20 krediden fazla alamıyorsunuz. 16 ise 16, 18 ya da işte hani bir dersin kredisi 3'tür. Size 2 kredilik lazım. O 3 krediyi aldıysanız 1 kredi fazlanız var. O kadarla kalıyorsunuz. Ama yan dal çift dal yaparken tabii o diğer kredilerle şeyiniz artıyor. Programınız artmış oluyor. O da puanınız tutarsa, puanınız tutmazsa onu da yapamıyorsunuz. Basit bir şekilde mezun olup gidebiliyorsunuz. Bizim dönemimizde de ilk yazıldığımız yani kaydolduğumuz dönemde de bu sertifika sisteminden dolayı 1. sınıfta az ders görüyorsunuz ama 1. sınıf neredeyse baraj gibi. Gördüğünüz derslerin hepsinden geçiyorsunuz ki 2'ye geçiyorsunuz. Böyle bir düzen vardı. Yani veremediğiniz dersten dolayı o şeyi tekrar etmek zorundaydınız. Yukarıdan ders alamıyordunuz yani. Sertifika seçemiyordunuz çünkü alttan dersiniz var. Sertifikayı bitirmeden mezuniyet 4. sınıf olamıyordunuz. Mezuniyet sınavına giremiyordunuz. Böyle bir şey vardı. Dolayısıyla da öğrenci daha çok şey öğreniyor gibi geliyor bana. Benim mesela ben hem Avrupa sanatını hem Bizans sanatını hem de klasik arkeolojiyi seçtim. Yani zaten arkeolojiyi okumak istiyordum.
Listede 4. sıradaydı. Ama sanat tarihinde hepsini okuyarak sanat tarihi açısından da tam anlamıyla her şeyini bilen, yani okunan bölümdeki her şeyi bilen biri olmak istedim. Dolayısıyla bunları seçtim. Seçtiğim derslerin saatlerini kredi olarak kabul edersek benim 3. sınıfta seçtiğim bütün dalların toplamı 16 dersti. 17 dersti ikişerden hesapladığınız zaman 34 kredi yapar. Yani üst sınırı yoktu. Siz isterseniz 40 kredilikte ya da 25 krediyle de tamamlayabilirdiniz. Bu yönden dolayı yani böyle baktığımız zaman daha şey geliyor bana. Daha kapsamlı, daha geniş. Bir de mezuniyet esnasında okuduklarınızdan sorumlu değildiniz. Seçtiğiniz dersin her şeyinden sorumluydunuz. Yani Bizans sanatını seçtiniz, Bizans sanatının her şeyinden sorumlusunuz. Dolayısıyla siz Bizans sanatının her şeyini bilmek zorundasınız. Türk İslam sanatı seçtiniz, Türk İslam sanatının her şeyinden sorumlusunuz. Son mesela 8 yıldır Semavi Hoca derdi, son 8 yıldır lahit anlatmıyorum ama lahitten de sorumlusunuz. Yani mezuniyet şeyinde. 4 yılda program bitmemiş ama siz okutmadığımdan da sorumlusunuz. Yani bunu demek istiyor hoca. Dolayısıyla da mezuniyet sınavına girebilmek için okuduğun dalların her şeyini okumak, öğrenmek zorundasınız. O zaman öğrenci tabii çok daha bilgili ve donanımlı oluyor. Tabii herkes mezun olamıyor. Bir de bu taraftan bakmak lazım. Herkes mezun olamıyor. İşte yeteneği olan, konuyu kavrayan, sistemi öğrenen, sanat tarihi metodolojisini anlayan kişiler kolayca mezun oluyor. Yıllarca mezun olamayan öğrenciler de bu arada oluyordu. Tabii belirli bir süre sonra atılıyorlardı ama aftan tabii sık sık dönmeler oluyordu vesaire. Gerçi o aftan dönmeler günümüzde de hala var. Ama en azından günümüzde 7 yılda bitiremeyeni eskiden tek ders sınavı, şimdi 3 ders sınavı diyerekten 50 alsa geçer düzeniyle bir şekilde mezun ediyoruz yani. Fakülteye girerse bir öğrenci mezun olmadan kaydı silinip 3 kere de atılsa, 5 kere de dönse en sonunda mezun oluyor ve gidiyor. Yani hiçbir şey öğrenmeden de gidebilir bu vesileyle. Böyle bir şey var. Bu güzel değil. Eski heyecanını da ortadan kaldırmış durumda tabii. Ama bunun da tabii güzel tarafı var. Yok değil. İşte ne görüyorsan ondan sorumlusun. Ama bu basite indirgemek oluyor. Yani sizin başka bir şey çalışmanıza gerek yok. Yani sanat tarihinde ben Türk sanatında derslerde, programda şu vardı, onun için o kadarını biliyorum, onun dışındakini bilmek zorunda değilim gibi bir güven oluşturuyor sizde. Öğrenciyi daha çok mezun etmek, daha çok öğrenci almak ve mezun etmek üzerine kurulu bir şey. Bunlar tabii eğitimin kalitesini muhakkak etkiliyor ya da mezunların kalitesini ona göre etkiliyor diyelim. Evet, üniversite hayatımızda arkadaşlıklarımız nasıldı? İşte dediğim gibi ilk gün tanıştığım birkaç arkadaşımızla hala daha görüşür şeyimiz var. Arkadaşlığımız devam ediyor. Tabii herkesle aynı samimiyet ortamını bulamıyorsunuz. Zaten liseden mezun olup üniversiteye geldiğimizde anarşi olaylarının yani güvenlik sorunlarının olduğu bir dönem, öğrencilerin çeşitli görüşler etrafında şekillendirilmek istenen bir eğitim düzeni içerisinde herkeste o güvenlik ortamı tabii ki oluşmuyor. Ancak işte zaman içerisinde birkaç kişiyle böyle bir samimiyet şekli biçimlenebiliyor. Aslında özüne baktığımız zaman insanların hepsinin istekleri de bu yönde. Yani daha samimi, daha içten hareketlerle bir arada olmayı hemen hemen her kesimin insanı istiyor. Fakat insanların büyük bir kısmı da tedbiren bir anda ona kalkışamıyorlar. Üniversitenin ilk yılları da bizim için öyle geçti tabii. Geldiğimiz ortam, ülkenin geldiği ortam, çünkü terör olayları vesairelerin çok yoğun yaşandığı bir dönemin akabinde doğru bulmamakla beraber bir ihtilal oluşuyor ve yönetim değişikliği oluyor. Ki bunları ben doğru bulmuyorum. Hani askerin yönetimde ihtilal yaparak devletin
sivil yönetiminin sekteye uğratılmasını doğru bulmuyorum. Hiçbir zaman da doğru bulmadım. Öyle bir yönetim tarzı içerisinde bir sürü hakkın kısıtlandığını ya da tepeden bir yönlendirmeyle belli şeylere göre biçimlendirilen bir eğitim sistemi. Üniversiteler özgürlük alanı. Biz geldik birinci sınıfta rahattık ama ikinci sınıfta bir geldik kravat mecburiyeti çıktı. Yani üniversitede kılık kıyafete de hemen müdahale edilmeye başlandı. Kravat mecburiyeti var. Kravatı olmayanlara okul almadılar. Fakültenin kapısında binlerce kişi birikti. Niye? Kimse kravatla gelmediği için. İMÇ blokları hemen fakülteye yakın. Geldik orada bir kravat imalathanesinden kravat aldık. Taktık, fakülteye girdik. Birçok kişi uzaktan geliyor. Benim evim yakın ama eve gitmedim. Sırf arkadaşların da ihtiyacı görülsün diye öyle bir çözüm bulduk. Bir arkadaşımız da boğazlı kazağının üzerine kravatı taktı ve girdi. Sen böyle niye giriyorsun da diyen olmadı. Yani böyle bir garip bir ortam şekillenmeye başladı üniversitede. Bunlar öğrencilerin keyfini kaçıran şeyler oldu ve onun devamıyla da derslerde mesleğe ilgi azalır hale geldi. Biz şimdi üniversitede sanat tarihini kazanan, sanat tarihinde okuyan öğrencilerin içerisinde 60 kişilik sınıfımızda 50 kişi derse devam ediyor diye kabul ediyoruz genelde. Öğrenci olarak 60 alıyoruz. 50 kişide de 3 kişi iyiyse ne iyi sınıf diyoruz yani. 5 kişi ilgiliyse süper, alüvyülâlâ bir sınıf bizim için. Hani bunu 5 değil de 10-15 gibi çıtayı oraya doğru çekmekte fayda var. Tabii ki herkes sanat tarihçiliği yapmayacak. Herkes okuduğu mesleği yapmayacak ama okuduğu mesleği iyi bilir olması lazım. Okuduğu dalı iyi bilen bir kişi olması lazım. Hatta o bilgiliğini öyle bir göstermeli ki iş bulabilmeli, değil mi? Böyle bir ortam oluşması lazım. Eskiden mezunlarımız öğretmen oluyordu. Şimdi öğretmenlik yok ama mezunlarımız sanat tarihini öğrendiği bilgiyi kullanacak iş ortamı bulmakta zorlanıyor. Tarihçi sanat tarihçiliği yapıyor. Arkeolog sanat tarihçiliği yapıyor. Ama sanat tarihçisi ne arkeolog olabiliyor ne tarihçi olabiliyor. Böyle bir garip bir girdabın içinde ya da genel kültürü birazcık yüksek olan bir kişi sanat tarihçiliği yapıyor. Fakat şey yok, sanat tarihçisi kendine iş bulamıyor. Ben hani bizim mesleğimiz açısından böyle bir sıkıntının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üniversitede okuduğumuz dönemde iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. Bir defa hocalarımız bulundukları dallarda o dalın kurucusu ya da o dalın en iyisi olarak karşımıza çıktı. Biz onlara denk geldik yani. Mesela Oktay Aslanapa Hoca Türk sanatının Türkiye'de üniversitede şekillenmesine sebep olan bir hoca olarak Almanya'da doktorasını yapmış gelmiş ve bu şekilde burada kürsünün oluşmasını sağlamış bir kişi. Semavi Eğice keza öyle. Bizans kürsüsünü o şekilde biçimlendirmiş. Hem Osmanlı'yı hem Bizans'ı iyi derecede benimsemiş ve bizlere öğretmiş bir kişi. Nurhan Atasoy Hoca keza aynı şekilde Türk sanatı mezunu olmakla beraber Batı sanatı eğitimine de önem vermiş ve onu devreye sokarak kürsüyü yönlendirmiş. Arkeoloji bölümünde Alman hocamız vardı. Müller Hoca. Alman hocamız vardı ve bize Almanca ders anlatırdı. Haluk Abbasoğlu Hoca da onu hemen çevirirdi derste ve biz dersi öyle yapardık. Çok böyle sözünün geçmesini isteyen, düzeni bozulmadan hani dersin akışını sürdüren bir hocaydı. Aşkı Dil Akarca, Jale İnan hani bunlar da kendi dallarında bir numara idi. İşte sanat tarihinde Oktay Bey'den başka Şerare Yetkin Hoca, Yıldız Demiriz Hoca Türk sanatında bu yönde İstanbul Üniversitesi'nin ilkleri olarak bize dersler verdiler. Dolayısıyla da hocalarımızın hemen hemen hepsi dalında iyi yetişmiş ve söz sahibi olmuş, ülkede söz sahibi olmuş, o dalda söz sahibi olmuş hocalardı. Zaten bunların içerisinde Oktay Aslanapa'nın ve Semavi Eğice'nin ayrı bir yeri var benim üzerimde. Sanat tarihini sevmeme sebep olan hocalar. Keza Nurhan Atasoy Hoca da öyle.
rahat bir ortam oluşturdular bizim için ve böyle nasıl diyeyim, hani bir despot bir tavır gibi değil, yani ya bildin ya yok ol anlamında değil, öğreterek, sevdirerek bu eğitimi bize verdiler. Dolayısıyla da fen bölümü çıkışlı olup buraya gelip bir sosyal alanda eğitim gören kişi olarak ben bu yönde çok kendimi bahtiyar hissediyorum. Yani iyi hocalarla ders yapmış olmak, onların bize verdikleri şeyleri anlayabilmek, kavrayabilmek açısından hakikaten baktığımız zaman Oktay Aslan Apa Türk sanatının piri İstanbul Üniversitesi'nde. Semavi Eğici hem İstanbul üzerine çalışmaların hem de Bizans ve Osmanlısıyla tabii İstanbul'u hem de Bizans sanatı konusunda Avrupa'da da söz sahibi olan bir hoca. Dolayısıyla da hiç derslerini aksatmadan, her iki hocamız da, diğer hocalarımız da keza derslerini aksatmadan düzenli bir şekilde derslerini yaparak bizi yetiştirmişlerdir ve herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman da kendileriyle çok rahatlıkla gidip konuşma imkanını sağlamışlardır bize. Bu açıdan hepsinin ayrı bir şeyi var. Mesela hocalarımızın tabii okula geldikleri günler belli. O günlerde mutlaka hocayla irtibat kuruyoruz. Ama okulda bulunduğu günde de şu saatte ders saatini de tabii dışarı çıkarıyoruz. Odada bulunduğu zaman ne zaman istersek hocamıza yanında bir misafiri, bir görüştüğü birisi yoksa hoca müsaitse kapısını çalıp girip rahatlıkla konuşabiliyor idik. Günümüzün hocaları öğrencilerle görüşme günü koyuyorlar. Sabahtan akşama kadar okulda 3 ile 4 arası, salı günü 3 ve 4 arası öğrenciyle görüşebilirim. Öğrenci bir şey sormaya kalksa bugün görüşme günüm değil deyip öğrenciyi tersleyen hocalar var. Yani böyle hocalar görmedik biz. Bu açıdan çok yani mutluyum. Derdimizi de anlattık hocalarımıza. Bizi dinlediler, bizi yönlendirdiler. Yani Oktay Bey aynı zamanda bir baba gibiydi bize karşı. Yani Nurhan Atasoy bir anne gibiydi hakikaten. Bu açıdan bahtiyarım gerçekten. Bu hocalarımızdan Oktay Aslan Apa'yla ve Nurhan Atasoy hocayla üniversite dışında da irtibatlarım oldu. Oktay Bey çeşitli vesilelerle sırf sanat tarihi açısından değil de genel kültür ve işte sanat tarihinin kültürel şeyiyle bizi farklı alanlarda da görmek istemiştir ve bize o yönlerde yönlendirmiştir. Bazı etkinliklere katılmamıza vesile olmuştur ya da hiçbir mecburiyet yokken bir vesileyle bir seminer oluşturup o seminerin içerisinde görev almamıza sebep olmuştur. Yani dersin dışındaki faaliyet alanlarına bizi çekmeye çalışmışlardır. Nurhan Atasoy Hoca evine davet edip evindeki kitaplarını karıştırmamıza, incelememize, bakmamıza çok imkan tanımıştır. Ben ilk yıllarımda mezun olduktan sonra da Nurhan Atasoy'un evine çok gitmişliğim ve kütüphanesini karıştırmışlığım vardır. Yani hoca bu konuda çok imkan tanımıştır bize. Hiçbir yerde görmeyeceğimiz pek çok kitabı bu vesilelerle görmüşüzdür. Yani nadir bazı kitaplar hocalarımızda var, kütüphanelerde yok. Bunlara sahip olamasak da ulaşabilmeyi öğrenmişizdir. Oktay Bey daha 2. sınıftayken, ben 2. sınıf okurken odasının anahtarını bana vermiş ve boş vakitlerimde işte kantinde, başka yerlerde aylak aylak dolaşmayayım ve işte odadaki kitaplarımı düzenler misin bahanesiyle odasına çağırmıştır beni ve işte ben de o vesileyle hem kütüphaneyi biraz düzenlemek, işte kitapları sıraya dizmek, bu vesileyle ne tür kitaplar var, neler var, işte dergiler bir tarafta, ayrı basımlar bir başka tarafta sıralanıyor, diziliyor. Zamanla alınmış, yeri değişmiş, hani 1. cilt bir tarafta, 2. cilt bir tarafta bu kitapları bir araya getirerek bir düzenleme yapmaya çalıştık, böyle kabaca bir düzenleme ama bu vesileyle birçok kitabı tanımış olduk. Buna imkan tanıdı yani Oktay Bey de böyle. Aynı şekilde fakültenin kütüphanesinin düzenlenmesi esnasında ya da kütüphane memurunun emekliliği yerine yeni gelecek memurun
kitapları sayarak teslim alması şeyinde de görevlendirdiler beni. Kütüphanede ilk kütüphane görevimiz Nil Aykon hocaydı. Arkeoloji mezunu olup Sanat Tarihi Kütüphanesi'nde görev yapıyordu. Sanat Tarihi Kütüphanesi'nden mezun olan bir başka büyüğümüz de Arkeoloji Kütüphanesi'nde görev yapıyordu. Böyle bir şeylik vardı ama çaprazlık vardı ama kütüphaneyi teslim etmeden önce bütün kitapların sayımı esnasında benden yardım istediler ve hani yardımdan amaç mutlaka bir yardım edici biri bulunur. İşte benim biraz böyle kitaba merakım, onu da dikkate alarak ya da raftan kitabı alıp kitabı açıp karıştırıp tekrar rafa koyma şeklinden o dikkatlerini çektiği için benden bu yönde istemişlerdir ve ben onlarla kütüphanede böyle çalışmalar yaptım. Bütün Sanat Tarihi Kütüphanesi'nin kitaplarını baştan aşağı elden geçirmişliğim var. Hepsi elimden geçti bu vesileyle. Yani belki hiçbir zaman fırsat bulup da bakmayacağım raflarda da neler var neler yoku böylece öğrendim. Kitap sevgisinin birazcık daha pekişmesi, fazlalaşması bu şekilde bende cereyan etti diyebilirim bunları. Bunlar hani önemli. Bunların hepsi için hocalarımızın bizi yönlendirmesi bunlara vesile olmuştur. Mesela Oktay Bey odasındaki kitaplarının düzenlenmesini tamamladıktan sonra yeni gelen bazı kitapları da ilk olarak hani kendisi baktıktan sonra bana göstererek işte bak şu kitap şöyle çıkmış böyle böyle diye bana kısaca birkaç cümleyle o kitabı özetlerdi. Bir kitabın ya da bir makalenin benim tarafımdan okunmasını al bunu oku bunda çok önemli şeyler var demekten ziyade işte şu anda çok sıkışığım, şunu okuyacak vaktim yok, şunu oku ve bana özetler misin deyip beni yönlendirdiğini defalarca biliyorum. Hoca aslında okumuş, konuyu biliyor. Sırf benim okuyup doğru şekilde hocaya aksettiriyor muyum? Hoca deniyor ve benim okumamı sağlıyor. Yani bunu test ediyor hoca. Böyle defalarca bu şekilde bir ortam oluştu. Yani bizim mesleği sevmemizdeki ayrıntılar bunlar hakikaten.